Öncelikle merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Bu videoya hoş geldiniz. Bugün yeni ayın büyülü enerjisini kullanarak burcunuza özel, tek tek 12 burcu özel tarot açılımı yapacağız. Ve mucize ve güzel enerjileri çalıştıracağımız, yeni ayın o büyülü enerjisini kullanacağımız bolluk, bereket ve mucizeleri hayatımıza ve aşk hayatımıza çekeceğimiz manifest kutusunu hazırlayacağız. Detaylar açıklama kısmında olacak. Hazırsanız büyülü bu yeni ayın enerjisiyle başlayalım. Evet sevgili Başak Burcu, Bahar Burcu. Sevgili Başak Burcu, sevgili ruhtaşlarım. Şimdi bugün yeni ayın büyüsünü konuşuyor olacağız. Sizin yeni ayın getirdiği, size getirdiği hangi büyü enerjileri var? Aşk hayatınıza getirdiği hangi büyü enerjileri var? Bunlara bakıyor olacağız. Kupa Prensi, Tılsım Beşlisi. Evet, kartlar. Tılsım Dörtlüsü. Güç kartı ve Değnek Şövalyesi. Şimdi aşk hayatınızda bu yeni ayın büyüsü nedir? Hangi sihirleri, hangi mucizeleri getirecek? Kılıç Kralı, Değnek ikilisi, Değnek Kraliçesi, Kupa Kraliçesi. Nedir? Tılsım ikilisi. Ve bolluk bereket hanenizde hangi enerjiler aktif olacak? Ateş Kralı, Hava Üçlüsü, Ateş Beşlisi, Başak Burçları bu nedir? Hava Şövalyesi. Şimdi öncelikle Burcu'nun genel anlamda temasal olarak size getireceği yenilikler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle hayatınızda terk etmeniz gereken, bırakmanız gereken ya da eksikliğini hissettiğiniz bir şey var. Kiminiz için bu bir çocuk enerjisi. Yani çocuk sahibi olamıyorsanız, uzun zamandır bekliyorsanız bu olabilir. Yani burada Kupa Prensi'nin enerjisine bakacak olursak beklediğiniz bir başarı, kutlama, haber, çocuk, nişan buna benzer bir enerji var ama maalesef bu enerjiyi hissedemiyorsunuz. Yani hayatınızda aşk olmayabilir, çok uzun zamandan beri bir hissiyat olmayabilir, çok uzun zamandan beri istediğiniz bir şey, bir proje, bir hedef, bir her ne varsa bunu gerçekleştiremiyordunuz, bekliyordunuz olmuyordu gibi bir durum söz konusu ama Değnek Şövalyesi ve Güç kartıyla artık bunu yaklaşacağınızı, başarabileceğinizi özellikle 8 vadeli süreç içerisinde bu yeni ayın enerjisini başlatarak buradaki hareket olmanız gereken hareket enerjisine geçerek aslında sizin bu güce kavuşabileceğinizi görüyorum. Bu Kupa Prensi'ndeki niyet ettiğiniz şey her neyse, çocuksa çocuk, nişansa nişan, evlilikse evlilik ya da bir proje varsa aklınızda onu başarıya sokmak için, hayata geçirmek için bir proje ya da buna benzer bir enerji olabilir. Bu Kupa Prensi çok arzu ettiğiniz bir şey ama burada henüz ona kavuşamadığınızı görüyoruz. Yani uzun zamandır elde edemediğiniz, belki korktuğunuz, yetersiz ettiğiniz, çok uzun zamandan beri kaybetmekten korktuğunuz bir durum olabilir. Ya bu her neyse yani hani diğer işinizi kaybetmekten korktuğunuz için yeni bir işe başlayamıyor olabilirsiniz. Ya da uzun zamandan beri beklediğiniz bir evlilik, buna benzer böyle bir enerji var. Bu her neyse sevgili Başak arkadaşlarım, Başak ruhtaşlarım lütfen yorumlarda belirtin. Hayatınızda ulaşamadığınız bir hedef, bir güzellik var, bir sürpriz var. Ama bu sürprizi sizin bir hareketinizle gelecek gözüküyor. Siz hareket enerjisine geçerek aslında bu gücü elde edeceksiniz ve burada bir zafer elde edeceksiniz gözüküyor. Özellikle Aslan burçlarıyla çok benzer çıktı. Ama siz burada bir haksızlığa uğramıyorsunuz. Sizin burada bir yetersizlik duygunuz ve kaybetme korkunuzdan dolayı gerçekleşemeyen bir güzellik var burada. Ve siz bunu eğer başarabilirseniz, bu kaybetme korkusu ve yetersizlik duygusunun ötesine geçebilirseniz ya da maddi durumların ötesine geçebilirseniz, maddi yoksulluğun ötesine geçebilirseniz, bu duyguların ötesine geçebilirseniz zaten buradaki istediğiniz şeyi elde ediyorsunuz. Birazcık kendinize güvenmeniz gerekiyor. Yani hani burada özgüven tazeleyecek, kaybetme korkusu ya da başarısızlık korkusundan kendinizi özgürleştirecek çalışmaları da tavsiye ediyorum özellikle size sevgili Başak Burcu ruhtaşlarım. Kendinizi böyle terapilerle destekleyebilirsiniz. Ama burada yine ayın enerjisiyle, bu sihirli, güzel, bu büyülü enerjiyle aslında yine ayın büyüsü size o başaramadığınız, arzu ettiğiniz hedeflere ulaştıracak başlangıç şansını veriyor. Özgüvenli hissedeceğiniz, hareket edebileceğiniz, aktif olabileceğiniz, gücünüzü içinizde hissedebileceğiniz bir dönemi açıkçası ortaya getiriyor. Yani bu yüzden sevgili Başaklar hani belki çok modunuz düşük, çok sıkıntılısınız ama bu yeni ay her neyse sizi harekete geçirecek ve içinizdeki gücü ortaya çıkaracak ve özellikle kendinize güvenemediğiniz, kaybetmekten korktuğunuz bazı konularda size çok büyük sürprizlerle gelecek ve başarıyı elde edeceksiniz gözüküyor. Ya da bu her istediğiniz sürpriz neyse hayatın size getireceğini gösteriyor. Özellikle 8'li bir vade içerisinde. Ama tabii ki şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayıp sadece bulunduğu alanda kalmayı tercih edenler için bu dediğim şey geçerli değil. Yani hani tarot açılımlarında da hep bir tavsiye üzerine gider. Hep bir olasılık üzerine gider. Burada siz hiçbir şey yapmazsanız Değnek Şövalyesi'ni şimdi ben burada ters çevirirsem tüm denklem bozulacak. Siz burada Değnek Şövalyesi'ni düz çalıştırmanız lazım. Harekete geçmelisiniz, emek vermelisiniz, çabalamalısınız. Yani burada gerekli sürekli bir aksiyon enerjisi içerisinde olmanız gerekiyor. Gerek işte özgüven tazelemek için bir spora yazılmak dahi bile olabilir. Ama önemli olan şey hayatın sizde
ritüel çalışmaları yapmak, enerji çalışmaları yapmak, çekim yasasını kullanmak, her neyse, bu hareket dediğimiz şey illa da sürekli gün içerisinde yapacağımız bir şey olmak zorunda değil. Düzenli olarak yapacağınız, yapmaya çalışacağınız, sürekli bir hareketin içerisinde olacağınız bir durum gerçekleşiyor. Yani yeni bir iş bulmak istiyorsunuz ama hiçbir iş başvurusunda bulunmuyorsunuz. O zaman bunun gerçekleşme potansiyeli yok. Bunu söylemek istiyorum. Burada hareket ederseniz, çaba verirseniz, emek harcarsanız, düzenli bir hareket oluşturursanız, o zaman o momentumla birlikte sizin kuantum dolaşıklığı çalışacak ve size aslında istediğiniz şeyler hayatınıza getirilmeye başlanacak. Umarım buna dikkat edersiniz sevgili Başak ruhtaşlarım. Şimdi aşk halinize bakacak olursam da, aşk halinizde böyle çok fazla duygu durumları içerisindesiniz. Belki çok fazla kişi var aklınızda. Belki yani duygusal anlamdaki şeylere çok zaman harcayamıyor olabilirsiniz. Özellikle aklınızda 2 kişinin olduğunu görüyorum. Belki bu açılımı dinleyenler, partnerinin aklında 2 kişi olabilir. Henüz flört aşamasında olanlar fazla flört ediyor olabilir. Ya da partnerinizin başka bir kadında da aklı kalmış olabilir. Hani bu herkes için geçerli değil ama 2 kadın arasında kalmış bir erkek olarak görüyorum. Bu şu da olabilir. Yani hani eşinizin ya da partnerinizin ailesinde ve sizin aranızda kalmış olabilir. Yani bir ikilemin arasında kaldığını da görüyoruz. Yol bulmak için kendi çabalamaya çalıştığını, düşündüğünü de görüyoruz burada. Yani bir tarafta hani güvendiği biri, bir tarafta çok sevdiği biri var. Bu siz de olabilirsiniz. Yani size karşı şöyle de diyor olabilir partneriniz. Ben çok fazla, yani sizin nasıl desem, bir tarafınızı çok seviyor, bir tarafınızı başka buluyor gibi bir durum da olabilir. Yani onun sürekli kafasını karıştıran bir inişler, bir çıkışlar olabilir bu ilişkide. Yani yeni ayda aslında partnerinizle ilgili ya da sizin 2 kişi arasında kalma durumunuz olabilir. Yani burada siz de 2 kişi arasında kalıyor olabilirsiniz. Partneriniz ve aileniz, partneriniz ve onun ailesi tarafından. Ya da partneriniz ailesi ve sizin aranızda kalıyor olabilir. Böyle durumlar olma ihtimali var. Yani hani eşiniz de olabilir. İlişkisi olmayanlar için baktığımızda çok fazla karşısına çıkacak flörtlerin enerjisini de aktive ediyor. Siz de çok fazla insan karşınıza çıkacak. Özellikle 2 vadelik süreç içerisinde ex partnerinizi unutamadıysanız yeni birisi girecek olabilir. Kafanızı karıştıracak olabilir. Siz ex partnerinizi bekliyorken yepyeni bir insan gelecek olabilir. Yani burada ilişkisi olmayan ama başka birilerini hayatına davet etmek isteyenlere ilk çifte kısmet gelecek olabilir. O yüzden kendinizi açılıma göre, hangi ilişki tipine göreyseniz bunları değerlendirebilirsiniz sevgili Başak Burcu ruhtaşlarım. Şimdi para hanesine bakacak olursak da çok vizyonersiniz. Çok gerçekten de çok vizyoner bir insansınız özellikle. Yani hani kafanıza koyduğunuz şeyi yapabilme konusunda, yaratıcılık konusunda özellikle çok girişimci, çok farklı düşünen bir yapınız olsa da burada çok rekabet dolu bir ortamda para kazanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kafanıza koyduğunuz şey çok böyle nasıl desem, zorlu bir süreç olabilir. Yani parasal anlamda şu an 3. kişilerden kaynaklı bir zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Partnerinizden kaynaklı. Sizin şu anda belki iş bulma süreciniz zayıf ve bu yüzden de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle 3. kişilere karşı da belki sorumluluğunuz varsa, işte çocuk gibi, eş gibi ya da evlilik gibi, buna benzer durumlar varsa da birazcık burada sıkıntılı süreçler olduğunu görüyorum. Yani iş arkadaşlarınızla anlaşamıyor olabilirsiniz. Ya da sizi sıkan bir işte çalışıyor olabilirsiniz parayla ilgili. Aslında burada yapmanız gereken şey yaratıcı çözümler bulmak. Yani sizin şu an sıkıldığınız bir iş varsa ya da hiç iyi anlaşamadığınız ortamda iş arkadaşlarınız varsa, buna benzer durumlar varsa, sizin artık bu yaratıcılığınızı kullanarak aslında yepyeni bir alana geçiş yapmanız lazım. Çünkü bir kere de kendinizi de affetmeniz lazım. Burada hani özgüven ve kaybetme korkusundan kaynaklı kendinizi belki çok suçluyorsanız, bir şeyleri beceremedim, başaramadım gibi, doğru kararlar veremedim gibi, şimdi iş hayatında da bu suçları da aslında kendiniz de başkalarını da affetmeye başlamanıza fayda var gözüküyor. Yani sanki kendinizi suçlayan bir enerjide olabilirsiniz. Çok fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Ya da yerine getiremediğiniz sorumluluklar olmuş olabilir. Ama para konusunda da artık bu sorumlulukları yerine getirerek aslında daha motive edici, kendinizde daha idealist, daha yaratıcı bir çözüm bulacaksınız gözüküyor. Yani burada Ateş Kralı çok vizyonerdir. Dediği şeyi yapar ve yaptığı şeyin arkasındadır ve gerçekten de bu tavsiye verebilir. Ya da siz böyle birisinden tavsiye alarak aslında işinizi geliştirecek olabilirsiniz. Ama pes etmeyin. Yani evet, para hanesinde birazcık sıkıntılar ya da rekabetler, buna can sıkıcı detaylar olabilir ama burada yapmanız gereken şey hava şövalyesi enerjisinde olmak. Yani pes etmemek. Burada kesinlikle yaratıcı çözümlerle, akıllı kararlar alarak, pes etmeden hızlı bir şekilde ilerleyerek aslında kendinizi var olarak tutmak. Yani sizin varlığınızı ortaya koymanız gerektiğini görüyoruz burada. Sevgili Başak ruhtaşlarım, yani çok modunuz düşük, çok özgüvensiz, çok gerçekten enerjinize bakacak olursam çok böyle modunuz düşük, özgüvensiz, sanki bir robot gibi yaşıyorsunuz. Lütfen burada birazcık daha hareket ve ateşinizi coşturun ya. Hani burada o gücünüzü ortaya çıkarın ya. Burada hani yaşam sevincinizi ortaya çıkarın. Sevgili Başak ruhtaşlarım, size vereceğim en büyük tavsiye, kesinlikle yaşamaya başlayın. Ve hani bu kadar parayı belki düşünerek hayatı durdurdunuz. Belki buradaki 2 insan arasında kalarak bu sorunlar arasında işinizi ihmal ettiniz. Bu her neyse, bu ikilemli yaşadığınız konu sizin hayatınıza çok fazla etkiliyor. Bir silkelenin ve kendine güvenin ve alacağınız kararların arkasında durun. İşten çıkacaksanız çıkın ya da yeni bir iş kuracaksanız kurun. Bir şeyleri başlatın, farklı yapın, kendinize gelin. Ya bu siz değilsiniz çünkü. Çünkü siz verdiğiniz kararların arkasından giden güçlü, cesur ol der sana hava şövalyesi. Cesur olman lazım. Yaşa yani, varlığını ortaya koy. Parla.
O yüzden sevgili Başak ruhtaşlarım, lütfen bu yeni ayın enerjisi size güzel sürprizler getirecek. Belki ama sizin çabanızla olacak bu. Yani siz hiç çabalamadan şuradaki parasal döngüden çıkamazsınız. Siz hiç farklı bir şey denemeden bu parasal döngüden çıkamazsınız. Siz hiçbir karar vermeden şu ilişkide anlaşmazlık ya da kafa karışıklığından çıkamazsınız. Bu kısır döngüden çıkamazsınız gözüküyor. O yüzden sevgili Başak ruhtaşlarım, bu enerjiyi değiştirmek istiyorsanız bir sürü şifa çalışmaları ya da kendinizle ilgili almanız gereken bazı terapiler olabilir. Lütfen bunları da ertelemeyin. Şimdi burada bizim videonun sonunda aslında bir ritüel, manifest ritüeli oluşturuyor olacağız. Eğer hayatınızda dilediğiniz, istediğiniz şeyleri niyet ediyorsanız bu videoyu da sonunda manifest kutusunu dinleyebilirsiniz. Ve gerçekten de oradaki bu videoyu beğenen, bu videoyu izleyen ve beni takip eden her ruhtaşıma niyet ediyor olacağım. Umarım bu yeni ay kutusunu oluştururken, manifest kutusunu oluştururken umarım sizleri de gerçekten çok sihirli, güçlü, güzel enerjiler aktive ederiz ve siz de hayatınızı değiştirebilirsiniz. Unutmayın, her şey sizin elinizde. Unutmayın. Gerçekten bunu hiç unutmayın. Lütfen Başak ruhtaşlarım. Çok hoş şeyler söylememiş olabilirim ama gerçekleri konuşmak daha çok yeğlediğim bir şey. Umarım bu tavsiyeleri göz önünde bulundurarak, manifest kutusunu da izleyerek aslında kendinize hayatınızda güzel enerjileri çekebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Evet sevgili terazi burçları, sevgili terazi ruhtaşlarım, hoş geldiniz. Yeni ayın büyülü güzel enerjileri sizlere neler getirecek? Aşk ve bolluk bereket hanesinde neler yaşayacaksınız? Bunlara bakıyor olacağız. Tılsım üçlüsü, kupa şövalyesi, kupa dokuzlusu. Vay canına. En şanslardan biri herhalde yengeçlerden sonra sizsiniz galiba teraziler. Genel anlamda bunlar. Şimdi ilişki hanesinde bu yeni ayın sihirli büyülü enerjisi nedir? Bunlara bakalım. Evet, imparator. Değnek sekizlisi, değnek prensi, kılıç yedilisi, şu kılıç yedilisi bir kart daha alacağım. Şeytan. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi parasal hanenizde bakalım. Ne gibi sihirler, büyüler var? Baş rahibe, toprak yedilisi, hava şövalyesi var sizde de. Evet, bir kart daha alalım. Keşiş ve toprak kraliçesi geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle genel anlamda tema olarak bu yeni ayın size getireceği güzel özellikler nelerdir? Güzel büyüler, sihirler bunlar nelerdir? Bunlara bakacağız. Tılsım üçlüsü, kupa şövalyesi, kupa dokuzlusu, parası. Ya gerçekten siz de bu yeni ayda ne istiyorsanız veriyor Yaradan. Yani tüm dileklerinizin gerçek olabileceği, çok istediğiniz bir dileğin gerçek olacağı, parasal anlamda olur, aşk anlamında olur. Her anlamda yani size bolluk, bereket, yaratıcılık, yani gözünüze koyduğunuz birisi varsa, hayatınızda olmasını istediğiniz bir erkek figürü, kiminiz için çok istediği, arzu ettiği bir insanın geri dönüşü, ex partnerse, kiminiz için ilişkide güzel bir dönemin başlaması, kiminiz için çok güzel paraların açığa çıkıyor olması. Yani hani ne isteseniz veriliyor. Bu yeni ayda gerçekten manifest kutusu oluşturuyorum. Videonun sonunda açıklamalarda bulabilirsiniz. Lütfen o çalışmayı da yapın. Kesinlikle çok güzel enerjiler akıyor. Yeni ayın enerjisiyle çok güzel şeyler gelecek gözüküyor size özellikle. Şimdi burada vereceğim mesajlar çok net. Ya bir aşk istiyorsanız aşk, ya bir yani ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız gerçekten bu yeni ayda bunun yaratımı başlıyor gözüküyor. Parasal anlamda da özellikle yaratıcılık anlamında da size gerçekten güzel enerjiler aktive ediyor bu yeni ayın sihirli güzel enerjisi. Şimdi aşk hanesine bakacak olursak ilişkiler hanesinde biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Karşımızdaki insanla ilgili bazı durumlar maalesef hani gerçekleşebilir. Yani olumsuz olaylar gerçekleşebilir. Yani bir insana bağımlı olduğunuzu, çok fazla verici olduğunuzu, ilişkide gerçekten karşı tarafı çok bencil olduğu ama sizin gerçekten çok verici olduğunuz, ona bağımlı olduğunuz ve onun aslında bazen sizi takmadığı, belki yalanlar söylediği, belki çok hani size ilişkide değer vermediği bir süreçte siz artık hani bir şeyleri fark etmelisiniz ve yani bu flört evresinde olanlar için de geçerli olabilir, eş anlamında olanlar için de geçerli olabilir. Siz artık kendinizi seçmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Yani burada gördüğüm kadarıyla bazı insanlara karşı ilişkide bağımlılık oluşturmak, bu bağımlılıklardan kurtulmak, ilişkiyle ilgili özellikle bu yeni ayın enerjisinde size bağımlılık yapan, size yalan söyleyen, samimiyetini size gerçekten vermeyen, gerekli adımları atmayan ve bencil olduğunu düşündüğünüz partnerleri artık hani bu şans tanımayacaksınız ve next diyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Burada o partnerlerden ayrılabilirsiniz ya da evliler çok izliyor mu bilmiyorum ama evliler için de açıkçası artık bu insana böyle davranmaması gerektiğini yani direkt bir boşanma gibi bir şey değil de artık o insana bu şekilde davranmayacak ve aslında o şeytanı artık içinizde beslemeyeceksiniz. O fedakar, cefakar, bağımlı o tarafı artık rafa kaldıracaksınız gözüküyor. Artık kendinize yalanlar söylemeyeceksiniz. Hak ettiğiniz değeri alıp vermeyi öğrenmeye başlayacağınız bir süreç olarak gözüküyor. Yani
İlişkiler hanesinde ex partnerini bekleyenler artık ex partnerin onunla oynadığı bir süreç varsa eğer artık buna hayır diyecek. Ben next dediğinizi düşünüyorum. Yani her anlamda ilişki tipiniz ne olursa olsun artık bu insana sırtınızı çevirip next diyorsunuz. Toprak basılmamış, ayak basılmamış topraklardır çünkü değnek prensi. Yepyeni güzellikleri temsil eder. Hiç daha önce yaşamayacağınız güzellikleri temsil eder. O yüzden burada size vereceğim tavsiye next demeniz. İlişkilerde sizi üzen, bu her türlü ilişkiniz olabilir tabii ki ama özellikle partnerler konusunda, özel ilişkiler konusunda sizi gerçekten değerini bilmeyen insanlar biz sırtınızı dönmeye başlamışsınız ve bu çok doğru bir enerji ve eğer siz bunu yaparsanız yepyeni bir aşk geliyor, yepyeni bir dilek geliyor, yepyeni bir insan geliyor. Yani siz bunu yaparsanız eğer gerçekten de yepyeni bir insan gelecek. Siz bunu yaparsanız belki bu insan da kupa şövalyesine de dönüşecek olabilir. O yüzden arkadaşlar sizin tutumlarınız hayatınızda insanları verdiğiniz değeri belirler. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz çevrenizden o kadar değer görürsünüz. Artık terazi burçları bunu öğrenmenin vakti geldi ve yeni ay size aslında bunu öğretiyor sevgili terazi ruhtaşlarım. Şimdi para hanesine bakacak olursak da parayla ilgili yani bazı zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Özellikle bazı artışlar olmamış olabilir. Sabırla beklediğiniz hani yani ne bileyim işte bir yaptığınız bir yatırım varsa çok artmamış olabilir. Yani zamanla para kazanacağınızı düşündüğünüz ya da bir maaş artışı beklediğiniz gibi olmamış olabilir. Yani parasal anlamda da bir durgunluk var. Geçici bir durgunluk. Yani o yüzden sizin şu anda birazcık zamana bıraktığınız bir para var. Yani yatırım yaptığınız bir para henüz hareketlenmemiş olabilir. Henüz bir yere yatırım yapacaksanız ve bu para bir türlü gelmemiş olabilir. Ya da bu parayı bir türlü nereye yatıracağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Maaşınızda beklediğiniz artışı yaşayamamış olabilirsiniz. Burada zaten size de yine hava şövalyesindeki şövalyesi geliyor. Sizin de aslında geleceğinizi planlamaya yönelik adımlar atmanız gerekiyor sevgili terazi burçları. Hak ettiğinizi alamıyorsanız o işte bulunmamanız gerektiğini, yeni işler araştırmanız gerektiği, hak ettiğinizi kazanamıyorsanız işinizde farklı şeyler denemeniz gerektiği, eğer bir iş kurduysanız farklı şeyler denemeniz gerektiği ya da şu ana kadar hiç işte çalışmıyorsanız, evdeyseniz, işsizseniz artık bu işsizlik döneminin bitmesi gerektiği ve yeni bir şeye adım atmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü artık toprak kraliçesi enerjisine geçiş yapmanız gerekiyor. Bu da toprak kraliçesindeki enerjinin kendi maddi özgürlüğünü kazanmaya başlayan, finansal anlamda en üst seviyeye gelen kadın figürüdür. Yani burada aslında sizin finansal açıdan da kendi geleceğinizi planlamanız çok çok önemli. Çünkü burada ermiş kartı size destek olacak bir insan ya da sizin kendi içinizdeki bildiğiniz bir yolla aslında finansal olarak özgürlüğe de adım atacaksınız gözüküyor. Yani eğer siz bu süreçte bulunduğunuz konumu iyi değerlendirip bir işe başlamak ya da yeni bir iş kurmak, iş yerinizde değişiklik yapmak ya da yeni işler araştırmakla ilgili bir durum varsa bu size gerçekten de finansal anlamda destek sağlayacak. Bir yeniliğe davet ediliyorsunuz. Burada beklediğiniz paraları değerlendirmek için de eğer yatırım yapacaksanız da bir uzmandan da tavsiye ve yardım almanızı gerektiğini görüyorum. Çünkü burada para kraliçesi aslında bize parayı yöneten kadındır. Maddi manevi anlamda zengin olan kadını temsil eder. O yüzden burada bize geçmemiz gereken enerjinin özellikle terazi burçlarını bu enerji olduğu gözüküyor. Yani sizin çevrenizde belki anneyi de temsil eder. Annenize böyle katkı olacağınız bir yardım varsa bu yardımı da yapmanız tavsiye ediliyor. Ama burada çalıştırmanız gereken enerji toprak kraliçesi enerjisi. Yani maddi anlamda özgürlüğünüzü, refahınızı planlamak. Çünkü bu çok çok önemli sizin açınızdan. Yani ilişki tipiniz ne olursa olsun gelecekteki maddi anlamdaki özgürlüğünüzü planlamak zorundasınız. Özellikle bu yeni ay parasal konularda size bunu fark ettirecek. Ben bunu hiç yapmadım. Ben daha önce parayı hiç biriktirmedim ya da biriktirdiğim parayı nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum diyorsanız finansal okuryazarlığınızı da aslında arttırmanız gereken bir süreçte olduğunuzu ve bunları yapmanız gerektiği tavsiye ediliyor sevgili terazi burçları. Özellikle bu yeni ayın size getireceği güzel sihirli enerjilerden bir tanesi de parayla ilgili buydu. Eğer daha güzel enerjileri kendinize çekmek istiyorsanız, aşk anlamında, para anlamında bu enerjiyi çekmek istiyorsanız videonun sonunda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videonun sonunda çok güzel bir manifest ritüeli yapıyor olacağız. Hep birlikte bu videoyu beğenen, beni takip eden, abone olan herkes için bu videoyu niyet ediyor olacağım sevgili terazi ruhtaşlarım. Umarım o videoyu da izleyerek gerçekten ritüelin gücüyle birlikte tarotla birleştirilmiş ve kolektifle yapılan o güzel ritüeller size de sihirlerini gösterir, büyüsünü gösterir diyorum. Umarım katkı olur. Lütfen o videoyu da izlemeden geçmeyin. Çünkü gerçekten çok etkili bir çalışma olacak. Evet sevgili akrepler. Sevgili akrep burçları, yeni ayın size getirdiği yeni ayın büyüsüyle size gelen enerjiler nedir? Kupa sekizlisi. Kupası, vay vay vay, mahkeme. Değnek kası. Vay canına. Burada mahkeme kartına bir kart daha alacağım. Joker. Şimdi ilişkiler hanesinde size neler getiriyor? Tılsım altılısı. Ölüm. Farkında mısınız? Mahkeme 2 kere düşüyor. Allah'ım. Enerjiler muhteşem. Muazzam çalışıyor Kupa Prensi. Arkadaşlar bu mahkeme neyse iyi sonuçlanacak gözüküyor sizin adınıza. Şimdi parasal anlamda. Parasal anlamda bakalım. Hava dörtlüsü. Kupa sekizlisi, hava dörtlüsü. Su şövalyesi. Ve son kart alacağım. Bakalım. Toprak sekizlisi. Valla akrepler gerçekten zorluk yaşamışsınız ama bu yeni ayda size güzel enerjiler aktif olacak gözüküyor. Neden? Çünkü burada
Bu mahkeme her neyse arkadaşlar lütfen bana yazın. Gerçekten bir mahkeme de olabilir. Haksızlığa uğradığınız, gerçekten sizi sıkıntıya sokan. Yani artık bitmesi gereken bir şey var burada. Kupa sekizlisi çünkü bize burada da geldi. Kupa sekizlisi. Burada bize hayatınızla ilgili gerçekten de bitirmeniz gereken, yani çok zorunda kaldığınız bir bitiş var burada. Kiminiz boşanıyor olabilir, kiminiz ayrılıyor olabilir. Kiminiz bir iş yeriyle alakalı mahkemelik durumda olabilir. Ya da kiminiz için de kendi içinde bir mahkeme durumuyla aslında yepyeni bir şeye, hayata başlıyor olabilir. Yani bu mahkeme aslında bana birazcık şey dedi. Ya şunlara yazın ya, gerçekten kimden geliyor bu enerjiler? Psikik özelliklerinde çalışıyor. Yani estetik falan da olabilir arkadaşlar. Bu mahkeme nedense bana sıfırlanmak, böyle isim değişikliği, cinsiyet değişikliği, ya buna benzer enerjiler var. Çok ilginç. Lütfen böyle şeyler varsa lütfen yazın bana sevgili akrep ruhtaşlarım. Yani burada bir sıfırlanıyorsunuz. Ya isminiz, cisminiz, bedeniniz, cinsiyetinizi değiştiriyor olabilirsiniz. Bunda asla yargılanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Lütfen hani öyle insanlar beni takip etmesin. Yargılayıcı insanları kabul etmiyorum. Hayatımda hiç öyle insanları kabul etmiyorum. Ya burada çok güzel bir enerji başlıyor. Siz böyle bu mahkemeyle yenileniyorsunuz. Kiminiz için gerçek bir mahkeme, kiminiz için gerçekten iş yeriyle alakalı haksızlığa uğradığınız bir şey olumlu sonuçlanıyor. Ama burada bir mahkeme, tamamen bir değişiklik, mahkemeyle ilgili bir işin sonuçlanması ve iyilikle sonuçlanması, sizin yararınıza sonuçlanması gerektiğini görüyorum. Çok güzel, çok güzel. Yeni ay gerçekten size çok yepyeni güzel enerjiler getiriyor. İlişkiler hanesine bakacak olursak yalnız olabileceğinizi hissediyorum nedense. Ama yalnızlık kötü anlamda değil. Yani sanki sizin uzun zamandan beri tercih ettiğiniz bir yalnızlık duygusu var. Yani belki ilişki pek hayatınızda istemiyordunuz. Sonki ilişkiniz belki görüşmeyi kendiniz bitirdiniz. Hani bu mahkeme süreçleriyle uğraştığınız için aslında çok da hayatınızda ilişki almıyordunuz. Ya bu cinsiyet değişikliği olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten öyle şeyler hissediyorum ki cinsiyet değişikliği, evrak işleri ya da bu her neyse bu mahkeme, gündemdeki mahkeme gerçekten de ilişki hanenizi de çok etkilemiş ve Kupa Prensi sonrasında geliyor. Bu mahkemeden güzel sonuçlar aldıktan sonrasında sizin ilişki hanenizde böyle flörtler, güzel şeyler, ilişkide beklediğiniz durum neyse bunun gerçekleşebileceğini görüyorum. Ama sanki uzun zamandan beri bilerek ve bilinçli bir şekilde yalnızlığı tercih etmişsiniz ve sanki hayatınıza birisinin girmesini isteseniz de şu bir olsun ondan sonra gibi. Hani şu durum çözülsün sonra evlenelim. Şu durum çözülsün sonrasında çocuk yapalım. Ya da şu durum çözülsün sonrasında bunu hallederiz gibi. Yani ertelediğiniz bir durum var. Ya buradaki mahkeme her neyse bir şey çözülecek gözüküyor ve sizin adınıza çözülecek gözüküyor. O yüzden çok güzel sevgili akrep ruhtaşlarım. Peki parasal haneye baktığımızda yine bak burada da kupa sekizlisi, su şövalyesi, hava dörtlüsü ve toprak sekizlisi var. Çok çalışıyor olabilirsiniz. Dinlenme ihtiyacınız olabilir. Parasal anlamda evet belki kazancınız normal gidiyor olabilir ama benim burada gördüğüm şey sizin gerçekten de ya sizin o kadar fazla parayı kafaya taktığınızı görüyorum ki para dışında her şey kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Yani parayı da kafaya çok takmışsınız. Bu mahkeme her neyse mahkemeyi de kafaya çok takmışsınız. Parayla ilgili durumu da çok fazla kafaya takmışsınız ve yemeden içmeden belki çok sürekli bir şekilde, azimli bir şekilde para kazandıracak bir eğitim almak, bir öğrenmek ya da bunu yapamıyorsanız bunları yapmaya davet ediliyorsunuz. Ama ben böyle bir enerji görüyorum. Bir okula gitmek, çalışmak, sürekli bir düzen, sürekli bir çalışma temposu, hiç mola vermemek. Yani Kılıç Takçası bize yani mola ver diyor, dinlen diyor, tatile çık diyor, birazcık yavaşla diyor aslında. Ve burada hani ya da çok eğer mola verdiyseniz, yavaşladıysanız da öyle olduğunu hissetmiyorum ama öyle yapan akrepler de, akrep ruhtaşlarım da olabilir. O yüzden dinlendiniz, bitti artık hani şimdi hareket zamanı da diyor olabilir ama ben nedense akreplerin çoğusunun bu açılımdaki çok fazla çalıştıklarını görüyorum. Birden fazla iş yapıyor olabilirler, birden fazla mücadele ediyor olabilirler. O yüzden terk etmeleri gereken şey artık hani aşka birazcık yer aç. Hani birazcık dengeyi bul. Yani burada ruh haline, yani ruh dünyana da yönel diyor. Yani hani burada ruhsal anlamda da bir şeyleri kaçırma. Yani tamam çok fazla para kazanmak ya da buna benzer şeylere odaklanmış ve para kazanmaya başlamış olabilirsin ama birazcık aslında ruh, manevi boyutunu da unutma. Aşk boyutunu, duygusal boyutunu da unutma. Bu mahkeme dediğim gibi kiminiz avukat da olabilirsiniz sevgili akrep ruhtaşlarım. Bu mahkeme belki de o da olabilir. Çok önemli bir mahkemeniz var. Buradan güzel sonuç alacaksınız ve buradan para da gelecek olabilir. Ve bu mahkemeden dolayı da çok fazla buraya yoğunlaşmış bir evrak kürek işleri yapmış olabilirsiniz. Ya da mahkemede avukat olarak yani çok fazla şeylerle uğraşmış olabilirsiniz. Ya da sizin mahkemeniz varsa siz bu tarz evrak kürek işlerini öğrenmeniz gerekmiş olabilir. Yani bu harcadığınız şey neyse efor, çok fazla efor sarf etmişsiniz ve biraz dinlenmeniz gerekiyor. Ama tam tersi çok fazla eğer bu tarz durumlarda mahkemeden dolayı ertelediyseniz, parayla ilgili durumları ertelediyseniz, çok fazla tatil gibi bir şey oluyorsa artık tabii ki eğitim almaya, başarı için gerçekten de bir okul, eğitim, staj, işe girmek, bu her neyse buna yönlendiriliyorsunuz. Ama ben nedense ilk enerjinin çok daha aktif olduğunu düşünüyorum sevgili akrep burçlarımda. Evet akrep burçları. Eğer güzel enerjileri hayatınıza davet etmek istiyorsanız videonun sonunda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Manifest kutusu oluşturuyoruz. Manifest kutusu çok sihirli, güçlü. Bu yeni ayın enerjisini kullanarak aslında hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz çok güzel enerjileri temsil ediyor, tavsiye edecek olacak ve hep birlikte bu videoyu beğenen, beni takip eden her ruhtaşım için de niyet ediyor olacağım ve hep birlikte bu kolektifle birlikte çok güzel enerjiler çalıştırarak aslında hayatımıza mucizeleri çekebiliriz. Çekim yasasını kullanarak hayatımızı gerçekten de güzelleştirebiliriz. O yüzden sevgili ruhtaşlarım o videonun kısmında izlemeyi sakın unutmayın. Evet, şimdi yay ruhtaşlarım. Sevgili yaylar. Benim gibi yay olanlar ve yay kalanlar. Sevgili yay ruhtaşlarım. Bu yeni ayın size büyülü güzel enerjileri nelerdir? Çok fazla kart düştü alamayacağım. Nelerdir? Bunlara bakıyor olacağız. Geldi. Tılsım altılısı.
Kupa dokuzlusu. Vay canına, tılsıması. Bu yeni ayın enerjisi gerçekten size de güzel geliyor. Teraziler, yengeçler ve yay burçları gerçekten güzel enerjilerle açılış, ya bu yeni ayı tamamlıyor gözüküyor. Tabii ki diğer burçlarda da güzel enerjiler var ama arkadaşlar her burcun gerçekten de farklı enerjileri olabiliyor. Şimdi aşk hayatınızda bakalım ne gibi vizyoner şeyler olacak. Bu yeni ayın sihirli güzel enerjileri nasıl olacak? Evet. Evet. Şimdi para diyoruz. Sevgili yay burçları, parayla ilgili bu yeni ayın size enerjileri nedir? Karıştıramıyorum. İmparator. Arkadaşlar şurada karıştıracağım. Rahat edemiyorum kameradan dolayı. Ateş dörtlüsü. Çok kart geldi. Yaylar çok güzel bir enerji var ya. Gerçekten. Kupa kraliçesi, ateş ikilisi. Muhteşem. Muhteşem yaylar. Kendi burcum olduğu için demiyorum ama gerçekten güzel enerjiler geldi arkadaşlar. Sevgili yay ruhtaşlarım, bu yeni ayda size güzel enerjiler gönderiyor. Şimdi tabii ki her burcunda alması gereken dersler var. Şimdi yay burcu ruhtaşlarım. Bakacak olursak bir kere tılsım altılısı, tılsım ası, tılsım kupa dokuzlusu, kılıç dörtlüsü çok güzel. Yani böyle tatili hak edeceğiniz çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Çok yardımsever bir insan olabilirsiniz. Bu süreçte çok fazla nasıl desem insanlara yardım edebilirsiniz, katkı olabilirsiniz. Hayatınızda iş arayanlar iş bulabilir. Yani bilgi isteyenler bilgi bulabilir. Her neyse ihtiyacınız olan, dileğiniz, arzu ettiğiniz şey neyse bunu yakalayabilirsiniz. Ve kılıç dörtlüsü bize burada aslında çok uzun zamandır beklediğiniz bir başarı, bir şey gelecek olabilir. Ya çok güzel ya, çok güzel. Yani kapasitelerinizi ortaya çıkarıyor olabilirsiniz. Ya burada niyetiniz, dileğiniz neyse bu oluyor. Yani kimisi evlenme teklifi gelmesini istiyorsa evlilik teklifi de olabilir. Ex partnerin dönmesini isteyenler bunlar da dahil. Yani böyle ara verdiğiniz, yapmadığınız, bıraktığınız ya da zamana bıraktığınız şey neyse artık gerçekten bir başarı elde ediyor olabilirsiniz. Maddi manevi beklediğiniz paralar geliyor olabilir. Çok güzel enerjiler var. Zaten kupa dokuzu düşünce ben ayrı bir sarhoş oluyorum. Çünkü tüm dileklerin gerçek olması kartıdır arkadaşlar. Çok güzel enerjiler var. İlişki hanesine bakacak olursak ilişkilerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kimileriniz gerçekten de ilişkilerde bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle partnerinizin sorumluluk almasıyla alakalı bazı durumlar gerçekleşebilir. Yani eşiniz, partneriniz bazı sorumlulukları yerine getirmiyor olabilir ve siz bu yüzden de gerçekten kiminiz bu ilişkiyi terk edebilir. Kiminiz bu ilişkide artık bu şekilde davranmaması gerektiğinin farkına varacak olabilir. Artık partnerinize vermesi gereken, partnerinizin de sizden alması gereken bazı sorumlulukları alacak gözüküyor. Özellikle burada sorumluluk sizin ilişkide partnerinizin üzerinden almaya çalıştığınız sorumluluklar olabilir. Kimileriniz için de partneriniz çok fazla sorumluluk alıyordur. Sizin de birazcık ona destek olmanız da gerekiyor olabilir ama burada siz eğer çok fazla vericiyseniz ve sürekli yapan taraf sizseniz buradaki dengeyi artık düzeltmeniz gerekiyor. Partneri olmayanlar için, ilişki bekleyenler için ise kesinlikle burada yani ilişkinin neden olmuyor diye bakmaları gereken nokta aslında çok fazla verici olmaları. Yani flört ederken bile çok fazla yakın ve samimi davranmaları. O yüzden size tavsiyem flört aşamasında olanlar ya da ilişki isteyenler kesinlikle vericilik konusunda özellikle sağlıklı bir bencillik geliştirme konusunda kendilerine terapi olarak yardım alsınlar. Çünkü burada yeni bir aşk gelecek gözüküyor ama yeni aşk gelince bile sizin yine çok fedakar olarak o insanın sorumluluklarını alacaksınız gözüküyor. Yani burada çok fedakar olmayın sevgili yay burçları. Yani ex partneri gelmesini bekleyenler gelecek. Evet o ex partner gelecek ama lütfen ona o sorumlulukları verin. Yani ilişkide yaşattığı belki diğer sorumsuz davranışları varsa o sorumlulukları alması için onu güçlendirin. Yani ex partnerini bekleyenler de gelecek gözüküyor. Ama burada ex partneri gelirken de yine aynı enerjide olmasın, yine aynı şeyleri size yaşatmasın diye sizin sınırlarınızı koruyarak aslında ona vermeniz gereken. Bakın burada erkek kadından kupayı alıyor ve burada ne var? Kupa eksik. Anlatabildim mi? Yani sembolizme çok güzel çalışıyor. O yüzden bu kupa eksik ve buradan alıyor. Erkeğe vermeniz gereken bir kupa var. Ona güvendiğinizi göstermeniz gerekiyor olabilir. Ona bu işi başaracağını göstermeniz gerekiyor olabilir. Ya da ona ya bunu yapman gerekiyor artık demen gerekiyor olabilir. O yüzden sevgi fazla fedakarlık gerçekten başa bela sevgili yay burçları. O yüzden yapmayın. Karşıdaki partnerinizin de her neyse sorumluluk alması gerektiği verin. Yani ceza ise ceza ya da her neyse yani ex partner size böyle davranıyorsa böyle davranmaması gerektiğini gösterebilmelisiniz ona. Yeni ilişkilerde başlıyorsanız da dediğim gibi yine çok fazla fedakar olmayın. Bırakın hesabı ödesin yani arkadaşlar. Şimdi parasal haneye baktığımızda para konusunda ateş ediyorsunuz. Gerçekten parasal anlamda çok güzel, mutluluk, bolluk, bereket, huzur çok güzel. Özellikle hani ilerleyen süreçlerde ateş dörtlüsü ya böyle bir başarı elde etmek. Yani her türlü başarı, zafer, kutlama enerjisi var burada. Belki bir davete gidebilirsiniz. Orada kendinizi gösterebilirsiniz. Çok başarılı olursunuz. İşle alakalı bir davette kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Çok başarılı olursunuz. Yani kendinizi ortaya koyacağınız bir proje başlatmak, bir projeyi desteklemek, başka insanların sizin sevdiğiniz projeyi, sizin belki çok severek, belki partnerinizle bir iş kurarak aslında başlatabileceğiniz. Çünkü burada da bir ortaklık var. Partnerinizle, sevdiğiniz bir arkadaşınızla, yani hani ilişkinizle, ilişkideki kişi özellikle bununla, bu kişiyle çok mutlu bir şekilde bir proje başlatabilecek olabilirsiniz. Ve burada gerçekten de
ateş ediyor. Ya para anlamında çok başarılı. Siz zaten paradan çok başarıya odaklısınız şu anda. Siz o para zaten gelecek. Önemli olan başarı, kendinizi mutlu hissetmek ve kupa kraliçesi enerjisi çok sevgiyle yapmak, her şeyi severek, aşkla yapmak ve siz bu aşkla yaptığınız her şeyden para kazanacaksınız gözüküyor. Ama özellikle ortaklıklarla bu işe girmek çok önemli. Ya çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, çok sevdiğiniz bir partnerinizle birlikte yani hayatınıza girecek insanı da böyle tanıyacak olabilirsiniz sevgili Yay burçları. Eğer hayatınızda kimse yoksa yepyeni bir insana böyle bir proje tanıtımında kendi işinizde iş aracılığıyla bir proje, buna benzer bir performans göstergesi olan bir yere giderek bir davete katılarak aslında iş sebebiyle de siz bu insanla tanışacak olabilirsiniz ve sizin aşkınız da burada böyle başlayacak da olabilir. Eğer hiçbir hayatında kişi yoksa partneri olanlar partneriyle bir iş performans gösterebilir ve çok başarılı olabilir. Ortaklı işlerde özellikle ikili ortaklıklarda güzel bir ilerleme kaydedebilirsiniz. O yüzden çevrenizdeki size iyi gelen insanlarla, ortaklıklarla işlerinizi büyütmeye devam edin. Parası anlamda hiçbir sıkıntı gözükmüyor ama konu zaten para değil, konu başarı ve bu başarıyı da elde edeceksiniz gözüküyor. Evet sevgili yay ruhtaşlarım, yine en güzel büyüleri sizin için böyleydi. Şimdi sizin manifest kutusu gibi bir sihirli güzel, inanılmaz manifest dediğimiz ve hayatınıza her şeyi çektiğimiz çok güzel bir ritüel çalışması olacak. Videonun sonunda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Manifest kutusunda bu videoyu beğenen, beni takip eden tüm güzel ruhtaşlarım için zaten niyet ediyor olacağım. Eğer sen de hayatına çok daha güzel enerjileri, çok daha güzel parayı, çok daha hızlı bir şekilde çekmek istiyorsan bu manifest kutusunu yeni ayda oluşturabilirsin ve benimle birlikte niyet edip izleyebilirsin. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak sevgili yay ruhtaşlarım. Şimdi görüşmek üzere. Merhaba sevgili oğlak ruhtaşlarım. Yeni ayın büyülü enerjilerine hemen başlayalım. Bu yeni ayın güzel enerjileri, büyülü fırsatları, güzel büyülü enerjileri nelerdir sizin için, bunlara bakıyor olacağız. Kupa beşlisi, imparatoriçe. Çok kart düştü. Kılıç prensini alayım. Çok kart. Tılsım kralı. Şimdi aşk hayatınızla ilgili hangi büyülü enerjileri var size yaşayabileceğiniz? Bu yeni ayın enerjisiyle hangi sihirli büyülü enerjiler var? Aşk hamlesinde pek bunlar hiç açıcı olmayabilir. Çok net. Kılıç üçlüsü ve kupası. Evet sevgili oğlak ruhtaşlarım. Para hanenizde durumlar nasıl? Kılıç ikilisi. Hayalci. Ateş dörtlüsü. Kupa beşlisi. Kupa beşlisi burada da vardı. Şimdi genel anlamda kartlarımızı aldığımıza göre yorumlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, sevgili oğlak ruhtaşlarım, yeni ayın size getirdiği yeni ayın enerjisiyle gelen büyülü bu enerji nedir bakalım. Genel tema nedir bakalım. Size yeni ayın getirdiği o büyülü enerji ne? Kupa prensi, imparatoriçe, kılıç prensi ve tılsım kralı. Şimdi aslında genel enerji olarak burada bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kupa beşlisi bize pişmanlıkları, hayal kırıklıklarını, negatif enerjilerden bahseder. İmparatoriçe sizin şu anda dişil enerjinizle ilgili, dişilliğinizle, yaratıcılığınızla, hani kiminiz iş yaratamıyor, iş potansiyelini istediği gibi gerçekleştiremiyor olabilir. Böyle bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir. Kiminiz de bir eşiniz, partnerinizle ilgili gerçekten de bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Yeni ayın enerjisi aslında sizin bunları fark edip bunları aslında bilinçaltında da bir yerlerde sizin farkında olmadan hayatınıza çektiğinizi fark etmeniz gerekiyor. Yani burada çünkü baktığımızda Kılıç Prensi bize bilinçaltındaki gerçekleşecek şekildeki inançlardan bahseder ve sizin erkeklerle ilgili, parayla ilgili, aileyle ilgili, babayla ilgili de olabilir tabii ki bu. O iş yeriyle, otoriter patronlarla ilgili bir durum da olabilir. Burada kendinizi pek iyi hissetmediğinizi görüyoruz ve burada aslında anlamanız gereken şey bilinçaltınızda bir şeylerin değişmesi gerekti. Çünkü Kılıç Prensi bize bilinçaltınızla ilgili bazı negatif kodların olabileceğini ve bunun da aslında size pişmanlık ve negatif enerjiler yarattığını anlatıyor. O yüzden ilerleyen süreçlerde sizin kendi bilinçaltınızda erkeklerle ilgili, parayla ilgili, otoriteyle ilgili, buna benzer bir konuyla ilgili kendinizi imparatoriçe kıvamına getirmeniz gerekiyor. Yani daha özgüvenli, daha yaratıcı, daha farkındalıklı, daha kendinizin değerini bilen bir enerjiye geçmeniz gerekiyor. Çünkü burada Kılıç Prensi bize bilinçaltında aslında kendi korkularımızın, kayıtlarımızın, değersizlik inancımıza vurgu yapıyor. Burada her neyse inanç kalıbınız Kılıç Prensi ile maalesef sizin hayatınıza olumsuz şeyler çekebilir. Çünkü burada kupa beşlisi aslında pişmanlık, hayal kırıklığına uğramak gibi durumlar aslında sizin bir yerlerde yaşayacağınıza inandığınız şeyler. Yani şöyle bir insanın ya da patronunuzun, artık buradaki para kralı sizin için kimi temsil ediyorsa, o insanın size kötülük yapabileceğine inanıyorsanız yarın öbür gün ilerleyen süreçlerde de bunu göreceksiniz. Tabii ki kötü insanlar var. Bunu tabii ki kabul ediyorum ama siz de sürekli
sürekli kendinizin başına kötü şeyler geleceğini düşünerek, kendinizi sürekli bu tarz enerjileri sokarak maalesef çekim yasasında kendinizi olumsuz anlamda çalıştırıyorsunuz. O yüzden de iyi şeylere odaklanmalı, kendinize değer vermeli, imparatorite enerjisine, dişil enerjiye geçmeli ve kendinizi gerçekten gerçekleştirmek için kendinize iyi gelecek şeyler yapmalısınız ki ve iyi bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor ki başınıza sürekli böyle hayal kırıklığı yaşayacağınız olaylar gelmesin. Sevgili Oğlak ruhtaşlarım. Eğer hayatınızda böyle bir durumdan geçiyorsanız bu yeni ay size aslında bunu fark etmenizi söylüyor. Yani neden hep benim başıma geliyor? Neden hep bunları yaşıyorum? Neden hep kişiler değilse de olaylar hep aynı kalıyor? Aslında size fark etmeniz gereken şey bilinçaltınızda değişik ve çekirdek, yani çok derin bir inanç kalıbı olduğu ve bunu aslında değiştirmeniz gerektiği. Siz değerlisiniz. Siz şefkati kendinize göstermelisiniz. Siz en öncesinde değeri kendiniz vermelisiniz gibi bazı farkındalıklar kazandıracak. Bu yeni ayın büyüsü ve sihri aslında bu size karşı. Şimdi aşk hayatınızda bakalım. Aşk hayatınızla ilgili aslında sizin ne gibi bu yeni ayın enerjisiyle olası gelecekte neler bekliyor? Neler yaşayabilirsiniz? Bu yeni ayın size getirdiği büyülü sihirli enerjiler nedir? Ya arkadaşlar çok net söylüyorum. Üçüncü kişilerden dolayı aşk hayatınızda kafanız çok karışabilir. Üçüncü kişiler partneriniz varsa aldatma şüphesi taşıyor olabilirsiniz. Ya da partnerinizin ailesi ve çevresinden bir kadın sizin kötü olmanızı istediği için bu tarz yalanlar söylüyor olabilir. Ya da aranızda nifak tohumları, yani aşkınızı kıskanıp aranıza nifak tohumları ekiyor olabilir. İlişkiniz varsa aynı şekilde. İlişkisi olmayanlar, bir ex partnerini, yani ilişkisi olmayanlar için de çevresinde bir kadın figürü özellikle iyiymiş gibi gözüküp aslında arkasından iş çeviriyor ve onların kısmetini kapatıyor olabilir. Yani burada gördüğüm kadarıyla çevrenizde bir kadının enerjisi ve sizi rahatsız eden bir kadının enerjisi var. Yani bu kiminiz için aldatmaktır. Yani burada eşinizle ilgili bir problem olmayabilir. Kadının eşinize göz koyması olabilir ya da partnerinize göz koyması olabilir. Bu tarz bir ilginç bir durum söz konusu. Hani burada da kartlar o kadar net gelmiş ki burada da böyle ihanet enerjisi çıkınca maalesef şey yapamayacağım. Yani canınızı sıkan bir kadın figürü var burada. Sadece kadın olmak zorunda değil ama ben buradan özellikle Koç, Aslan, Yay burcundan yani tabii ki her burcun iyisi kötüsü var. Ateş enerjisi yüksek bir kadın, yani cazibesi, dişil enerjisi yüksek bir kadın figürünün özellikle canınızı sıktığını görüyorum. Arkadaşsanız da sizin işte yeni kısmetlerinizi kapatıyor olabilir. İlişki istiyorsanız. Ex partnerinizin hayatında şu anda hani onu engelleyen bir kadın figürü olabilir. Bu ex partnerinizin görüştüğü başka biri olabileceği anlamına da geliyor. Kolektif açılım olduğu için genel yorumlar yapıyorum. Ama bu yani ailesinden bir kadının da sizin olmasını istemediği için aranıza bir nifak tohumu ektiğini de gösteriyor olabilir. Yani bir düşman kadın var burada ve o yüzden bir üçüncü kadının sizi rahatsız ettiğini, ilişkilerle ilgili bu tarz bir enerjinin olduğunu görüyoruz. Evli olanlar ya da partner olanlar, partnerin ailesiyle ilgili kuzeni, kardeşi, kız kardeşi, buna benzer bir durumun, zorbalığın, sıkıntılı enerjinin yaşanabileceğini de gösteriyor bize. O yüzden ilişki hanesinde de açıkçası burada fark etmeniz gereken şey böyle her görünenin dost olmayacağı, herkese böyle güvenilmemesi gerektiği, ilişkilerde özellikle çok daha fazla dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü burada kafa karışıklığı yaratılıyor. Yani eğer bir yerde kafanız karışıyorsa bilin ki orada sizin çevrenizdeki insanlardan, özellikle bir kadından öyle çok göründüğü gibi size yardım ediyormuş gibi gözüküp aslında çok da yardım eden bir enerji olmadığını söyleyebilirim. Çünkü her ikiniz de tanıyor olabilir. Her ikinizin de arasına nifak tohumları ekiyor olabilir. Çünkü aranızda büyük bir üzüntü ve sıkıntı yaratarak aslında bu ilişkiyi, potansiyel ilişki, birleşmesi gereken ilişki, güzel olması gereken ilişki aslında zedelediğini görüyoruz. O yüzden burada farkındalığınızı arttırıp ilişkilerinizle ilgili, partnerinizle ilgili ya da ilişkinizle ilgili, üçüncü kişilerle ilgili biraz daha farkında olmanız gerekiyor. Belki siz burada bir şeyleri de fark etmiş olabilirsiniz ama lütfen böyle gereksiz insanlara da ilişkiler konusunda güvenmeyin. Burada bunu tavsiye ediyorum. Tek güveneceğiniz kişi kendinizsiniz arkadaşlar. Yani burada evet çekirdek inancınız ama burada çalışmanız gerekiyor. Çünkü bu çekirdek inanç her neyse, ben değersizim, işte ben aldatılırım, erkekler şöyledir böyledir gibi inanç kalıpları varsa eğer, bu tarz durumları yaşamanız da çok normal. Yani hiçbir şey tesadüfen bizim hayatımıza girmiyor arkadaşlar. Yani bizim bilinçaltımız gerçekten hayatımızda yaşayacağımız olayları şekillendiriyor. O sebepten dolayı sizin burada oğlaklar kesinlikle bu inanç kalıbınız neyse bunu fark edip hayatınızdan size bunu yapacak insanları çekmemek için de aslında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu inanç kalıbını fark edip kendinizi değerli hissetmeye ve değer verecek olaylar ve şartların içerisinde kendinizi çekmeye çalışmalısınız. Bu da bir süreç işi. Şimdi parasal haneye baktığımızda ise hava yedilisi, hayalci kartı yani joker kartı, ateş dörtlüsü, değnek dörtlüsü, su beşlisi geliyor. Yani şimdi burada para hanesinde de aslında bir projeniz, başlamak istediğiniz bir proje, ertelediğiniz bir proje olabilir. Bu bir fırsat olabilir ama şunu söyleyeceğim size. Arkadaşlar başlayacağınız proje her neyse iyice araştırılması gerekiyor. Yani hayalle gidilmemesi gerekiyor. Belki gerçi oğlak burçları olarak oğlak burçların pek siz hani böyle hesap yapmadan bu tarz böyle durumlara pek adım atmayabilirsiniz ama birisi dediğim gibi sizi destekliyormuş gibi gözüküp ya da siz belki bir şeyin çok hayaline kapılarak aslında çok başarılı olacağınızı da hissediyor olabilirsiniz. O yüzden yeni iş, yeni projeler, işle ilgili durumlar varsa burada ben şu anın doğru zaman olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü burada tekrardan gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir şeye başlayacaksanız, iş değiştirecekseniz, yeni bir iş teklifi aldıysanız tüm şartları detaylı incelemeniz gerekiyor. Çünkü sonunda belki pişman olabileceğiniz bazı durumlar Kupa Beşlisi enerjisi de bize gösteriliyor. O yüzden şu anda değişim
değişim için yeni ayla birlikte evet belki yeni ayın enerjisi çok güzel, yeni fırsatlar, yeni şeyler, yeni fikirler, yeni iş fırsatları getirdi ama birazcık burada telkinli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Neden? Çünkü bize burada sonunda eğer böyle hiç düşünmeden böyle hayalci kafasıyla hemen böyle atlayarak bir şeye gittiğimizde sonucunun böyle ateş dörtlüsü gibi çok güzel, çok başarılı, çok iyi olacağını düşünsek de aslında işlerin umduğu gibi sonuçlanmayabileceğini, bazı şeylerin eksik kalabileceğini, o yüzden lütfen planlı bir şekilde, detaylı bir şekilde, planlı bir şekilde daha fazla dikkat ederek aslında doğru zamanlı beklemeniz gerektiğini gözüküyor. Özellikle bir 7 vadeli süreç içerisinde doğru zamanın gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani yeni bir şeylere başlayacaksınız, şahanesinde yeni bir yatırım yapacaksınız, yeni bir ev alacaksınız. Şu an zaman değil. Biraz beklemeniz lazım, biraz piyasayı analiz etmeniz lazım, biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor özellikle bu konularda. Evet, hayatınızda çok güzel yine enerjilerini, sihirli, süper, mucizevi enerjilerini çekmek istiyorsanız videonun sonunda sevgili ruhtaşlarım, oğlak ruhtaşlarım manifest kutusu hazırlıyor olacağız. Dilediğiniz her şeyi kendinize çekmek için, aşk, para, her anlamda mucizeleri kendinize çekmek istiyorsanız bu manifest kutusunu oluştururken size de niyet ediyor olacağım. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve gerçekten de bu video size katkı olduysa beğenirseniz manifest olarak da yapacağımız o kutuyu, oluşturacağımız o kutuyu da izleyerek size niyet edeceğim. Umarım gerçekten de hayatınıza çok güzel enerjiler gelir. Buradaki bu tarot rehberliğinde verdiğim tavsiyeleri dikkate alarak gerçekten umarım hayatınızı, vizyonunuzu, her şeyinizi değiştirirsiniz. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili oğlak ruhtaşlarım. Manifest kutusunu izlemeyi unutmayın. Çok öpüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, sevgili o kova burçları oğlaklardan sonra. Sevgili kova burçları, yeni ayın size getireceği mucizeler nelerdir? Yeni ayın büyüsü nedir sizin için? Buna bakacağız. Hayatınızda hangi sihirli değişimler gelecek? Kılıç Prens, Tılsım Kralı, Değnek Yedilisi. Ay, kartlar düş bakalım. Evet, kova burçlarının yeni aydaki sihirli büyülü enerjisi nedir? Çok kart düştü. Alamıyorum. Şöyle yapacağım. Kupa Yedilisi. Aşk hayatınızda bu yeni ayın sihirli büyülü enerjileri nelerdir? Ermiş kartı. Bu ermiş kartı çok fazla çıktı. Değnek ikilisi. Dünya kartı. Değnek prensi. Şimdi yeni ayla ilgili bolluk bereket alanında bu yeni ayın büyüsü nedir size? Yaşayabileceğiniz olasılıklar nelerdir? Su uşağı. Su şövalyesi. Kupa sekizlisi. Bakıyor musunuz? Genel enerjiler gerçekten de çok farklı. Büyücü kartı. Çok net. Şimdi sevgili kova ruhtaşlarım. Genel anlamda size bu yeni ayın getireceği sihirli büyülü enerjilere baktığımızda, bu yeni ayın büyüsüne baktığımızda birazcık size netleşmekle ilgili aslında bir duruma ittiğini görüyoruz. Yani sizin burada hayatınızla ilgili para konusunda, işte evleneceğiniz kişi konusunda, eşiniz konusunda, partneriniz konusunda bir netliğe ulaşmanız lazım. Çünkü burada değnek yedilisi bir şeyi başlatmanız gerekiyor. Bir şeyi başlatmaktan ziyade kendinizi ifade edebilmeniz, savunabilmeniz gerekiyor. Ve burada her neyse bu konu kendinizi ifade etmeyi, bir şey başlamayı gösteriyor. Kupa yedilisi burada kafa karışıklığından kurtulmanız gerektiğini, hayatınızda bir şeyleri netleştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Kılıç prensi bize yine inanç kalıplarımızla ilgili bazı noktalarda güven ya da parayla ilgili bazı noktalarda oğlak enerjisine benzeyen bir enerji çalıştırıyorsunuz. Burada parayla ilgili bir şey, partnerle ilgili bir inanç kalıbı, güvenle ilgili bir inanç kalıbı var. Yani bu özellikle bir kişiyle ilgili, bir durumla ilgili olduğunu görüyorum. Ve burada bu güvensizlik çalıştırdığınız şey neyse değnek yedilisi. Yani kendinizi ifade edebilmeniz lazım. Ben sizin bu duruma bastırdığınızı görüyorum. Yani yüzleşemediğinizi görüyorum. Buradaki bu bilinçaltındaki durum her neyse. Ve burada aslında kupa yedilisi. Artık bu kafa karışıklığından kurtulmalı ve gerçekten hayal dünyasından çıkıp gerçek bir dünyaya adım atmanız gerektiğini de görüyorum. Evet, kovalar çok hayalperest değillerdir ama bu kendilerine bile itiraf edemedikleri bir bilinçaltı çekirdek kalıbı ve siz bu yeni ay sürecinde özellikle 7 vadelik bir süreç içerisinde 7 Mart olur. Bu süreç içerisinde siz bu insanla ilgili ya da parayla ilgili, durumla ilgili her neyse bu sizin için bir bilinçaltınızdaki inanç kalıbınızı ortaya çıkarıyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşiyorsunuz ve siz bunu gördükçe, fark ettikçe bunu size fark ettirecek. Yani oğlak burçlarına çok benzer bir enerji çıktı arkadaşlar. Çünkü burada da orada da hani inanç kalıplarını kendi kendine yarattığını görüyorduk. Burada da aynı şekilde. Yani burada da siz bir şeyi kendinizden yok saydığınız, değnek yedilisi ifade etmeniz gereken, anlatmanız gereken, ortaya koymanız gereken bazı durumları kendiniz yok sayıyorsunuz. Lütfen bunları yazın sevgili kova burçları. Bu nedir? Nasıl çözebilirsiniz? Bunlara bakalım. Çünkü burada kendinize dahi itiraf edemediğiniz bazı insanlarla ya da durumlarla, parayla ilgili bazı durumlar var. Bunu artık kendinize itiraf etmeniz ve gerçekten artık bu kafa karışıklığından kurtulmanız gerekiyor. Şimdi aşk hanesine bakacak olursak, bu yeni ayın büyüsünün getirdiği büyüsel güzel enerjiler nedir diye bakacak olursak, aşk hanesinde sizin
artık adım attıracak bazı durumlar olduğunu görüyoruz. Yani ermiş kartı belli bir süredir siz sessiz kaldınız, yalnız kalmış olabilirsiniz ama artık 21 vadelik süreç içerisinde ilişkide güzel bir başlangıcın olacağını görüyoruz. Yani burada partner olmayanlar partner bulabilir, partneri olanlar bir evlilik yoluna girebilir. Yeni bir adım atılacak. Yani daha önce deneyimlemediğiniz bir adım. Evli olanlar çocuk sahibi olmak için bir şeyler yapabilir ya da ev alabilir. Maddi manevi bir bolluğa, berekete kavuşabileceğiniz, yani güzelliğe kavuşabileceğiniz bir durum olduğunu görüyoruz. Ya duygusal hanede açıkçası stabil, yani hani uzun zamandır belki kendiniz ermiş kartıyla sessizliğe almıştınız. Belki ilişkiniz yoktu. Belki de ilişkide çok rutindiniz. Hani devam ediyordunuz ama o beklediğiniz gelişmeler neyse yakın zamanda geliyor. Evlilik teklifi bekleyenler evlilik teklifi alabilirler. Bu ilişkide beklediğiniz şey neyse, yani hayatınıza tezahür ettirmek istediğiniz şey neyse aslında bunun gerçekleşebileceğini görüyor. Hiç aklında yokken bazı kovalar yalnızlık tercih ediyorken bir aşkla karşılaşıp gerçekten hayatlarını alacak da olabilirler. Güzel enerjiler aktif gözüküyor. Yani yeni ayda aslında ilişkilerde güzel bir etki, destek noktası var gözüküyor. Şimdi parasal durumlara bakacak olursak su uşağı, su şövalyesi, su sekizlisi ve büyücü kartı. Artık bir şeylere başlamanız gerektiğini, artık hazır olduğunuzu gösteriyor aslında bize. Yani bir kapıyı kapatmışsınız ve yeni bir kapı açmanız gerekiyor. Yani artık işini bırakamayanlar işini bırakmış ya da yani algıladığım enerji şöyle. İşini bırakmak isteyenler ya da bir şeyi bırakmak isteyenler terk edebilmişler gözüküyor. Yani bulundukları konfor alanı terk edebilmişler de sanki yeni bir şey başlatma konusunda henüz daha bir girişime başlamamışlar. Birli bir vade içerisinde sizin de parasal anlamda yeni bir başlangıcınız, yeni bir başlangıcı, yeni bir olasılık, yeni bir yatırım fırsatı, yeni bir şeye başlamanız gerektiği tavsiye ediliyor. Özellikle eski, yani sosyalleşerek bunu elde edeceksiniz. Ya partnerinizle sosyalleşerek ya çevrenizdeki insanlarla sosyalleşerek ya partnerinizin çevresini kullanarak sosyalleşerek sizin bir başarı elde edeceğinizi görüyoruz. Ve burada hayatınızın yeni bir evresi, yani parayla ilgili artık yeni bir evreye taşınıyorsunuz. Çünkü parayla ilgili bu durum siz artık uşakken şövalyeye çeviriyor. Yani siz artık büyümeye başlıyorsunuz. Parasal anlamda da paranız büyüyor. Bir yere taşınacak olabilirsiniz. Yeni bir işe girecek olabilirsiniz. Yani bir borca girecek olabilirsiniz. Bir yatırıma girecek olabilirsiniz. Ev almak için bir taksite girecek olabilirsiniz. Ama artık bunun zamanın geldiğini gösteriyor bize. Yani artık duygusal anlamda hem sizi tatmin edecek ama aynı zamanda sizi maddi anlamda da destekleyecek ve sizin artık hani başlamanız gereken, artık hazır olduğunu söyleyen, kaynağınızın ve kabiliyetinizin olduğu yeni bir iş, yeni bir yatırım aracı, yeni bir şeye başlayacaksınız. Başlamanız gerektiği tavsiye ediliyor. Bu yeni ayın enerjisi aslında para hanenizdeki büyüsü ve sihri aslında size yeni bir iş potansiyeli yaratmak. Yani maddi anlamda size yeni bir kazanç kapısı elde etmek için size bir kapı açılıyor ve bu sizin sosyalleşerek ve mutlu hissederek gerçekten kendi içinizde güçlerinizi kullanarak, kiminiz belki psikik özellikleri var, psikik kabiliyetleri var, işte spiritüel anlamda bazı sertifikaları var. Bunları kullanmaya başlayacak olabilir. Kiminiz de ek gelir elde etmek için bir şeyler yapmaya başlayacak olabilir. Ama her neyse bu güzel bir fırsat kapısı olarak size açılıyor sevgili kova burçları. Eğer hayatınıza güzellikleri çekmek, aşk ve sihirli para, güzel enerjileri, mucizeleri kendinize çekmek istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında ritüelimizi bulabilirsiniz. Manifestosu oluşturuyor olacağız. Manifestosumuz çok etkili. Gerçekten her seçtiğimiz her şeyi Yaradan'ın bize vereceği bir ritüel çalışması olacak. Manifest dediğimiz her şeyi çekim yasasıyla çekiyor olacağız hayatımıza. O yüzden lütfen sevgili kova ruhtaşlarım, hayatınıza güzel enerjileri daha çok davet etmek istiyorsanız videonun o kısmında, açıklamalar kısmında bulacağız manifestosunu, hazırlanışını, bu videoyu beğenen ve beni takip eden herkese niyet ediyor olacağım. Evet sevgili balık ruhtaşlarım, sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu yeni ay. Bakalım bu yeni ayın size büyüsü, sihri nedir? Hemen kartları alalım. Kılıç yedilisi ve kılıç sekizlisi. Altında da bir kart daha var. Alabilirsem. Vay canına, kılıç dokuzlusu, kılıç sekizlisi, kılıç yedilisi. Çok düşünceler var. Son kart da alalım. Aşıklar. Bu kart da geldi, güç. Şimdi arkadaşlar şunları düzenleyeyim. Size bu yeni ayın aslında sihirli güçlü enerjileri nelerdir? Neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Ve şimdi ilişki hanesine bakalım. Sizde ilişkilerle ilgili çok yoğun enerjiler olabilir arkadaşlar. İlişkiler. Şu geldi. Yeni konusu. Kılıç onlusu. Kupa dokuzlusu. Allah'ım. Kartlar coştu. Bir kart daha alacağım. Şimdi para hanesinde balık burçları, balık ruhtaşlarım sizleri neler bekliyor? Bakalım. Kader çarkı, su ası ve toprak şövalyesi. Bir kart daha alayım. Kılıç sekizlisi. Şimdi balık ruhtaşlarım özellikle yeni ayın size genel anlamdaki getireceği büyü enerjisi, yani yaşayabileceğiniz olası enerjiler aslında kılıç yedilisi, kılıç sekizlisi ve kılıç dokuzlusu. Aşıklar kartıyla birlikte geliyor. Aslında bize burada kendi ilişkilerle alakalı kendi gücümüzü başkalarına verdiğimizi anlatıyor. Çok fazla insanların ilişkilerini dinliyor olabilirsiniz. Başkalarının ilişkilerini çok kafa yoruyor olabilirsiniz. Başkalarının ilişkilerini çok fazla kafaya takıyorsanız ya da çok fazla insan size bu dönemlerde bunu anlatıyorsa lütfen kendinizi birazcık geri çekin ve o insanların enerjisinde çok fazla empatik olduğunuz için hissediyor olabilirsiniz ve çok dert ediyor olabilirsiniz. O yüzden birazcık durmanızda fayda var. Ama aynı zamanda
Eğer kendi ilişkinizle ilgili çok fazla geceleri uykunuzu kaçıracak kadar çok fazla sıkıntılı enerjiler içerisinde hissediyorsanız, çok fazla düşünüp bazı sıkıntıları hissediyorsanız bunu da yine değiştirebilecek gücü kendi içinizde bulabilirsiniz. Yani kurban değilsiniz ve siz her şeyi değiştirebilecek güce sahipsiniz. Lütfen kendinizi kurban psikolojisine sokup buradaki almanız gereken derslerden kaçmayın. Çünkü sizin vermeniz gereken bir karar, bir güç, bir şey burada bize sunuluyor. Yani bu senin içinde olan bir güç zaten. Bunu açığa çıkarıp gerçekten de yani çevrendeki insanlara ya da ilişkindeki kişiye bunu gösterebiliyor olman lazım. Eğer partneri olmayanlar ya da ex partnerini bekleyenler, partneri olmayanlar için bu süreç açıkçası çok fazla ilişkileri kafaya takmış bir neden partnerim olmuyor, neden böyle olmuyor gibi bazı kurban bilincine de girmiş olabilirler. Hani daha sevilmeyeceğim, öyle olmayacak, böyle olmayacak gibi bilinç altında kayıtlar oluşmuş olabilir. Lütfen bu böyle değil. Siz kendinizi sevmeye başlayın, siz kendinize güvenmeye başlayın. Buradaki enerjileri değiştirecek ritüeller, enerji çalışmaları, çekim yasasını kullanarak aslında hayatınızı değiştirebilirsiniz. Lütfen bunun farkında olun. Size yeni ay aslında bunu fark ettiriyor. Siz güçlüsünüz ve her şeyi değiştirebilecek o güç sizin kendinizin içinde ve kalbinizde diyor aslında arkadaşlar. Ex partneri olanlar çok fazla düşünüyor olabilir, çok fazla kafaya takıyor olabilir. Lütfen bu konuda da kendinize iyi gelebilecek teknikleri ve şifa çalışmalarını ve hayatınıza farklı olasılıkları davet etmek istiyorsanız da gerçekten farklı ortamlara girmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü burada güç kartı artık hani onu düşünmek ya da onunla ilerlemek yeter. Hayatına bakmasın, akışına bakmasın ve o insanı bu kadar düşünmenin onu seni getireceğiyle alakalı bir duruma düşmemelisin. O insan gelecekse de gelecektir, gelmeyecekse gelmeyecektir ama o yüzden sevgili ex partnerleri bekleyenler, balık ruhtaşlarım, birazcık salın, rahatlayın, yaşamaya başlayın. Şimdi ilişki hanesine bakacağız. İlişki hanesine bakacak olursak değnek konusu, kılıç onlusu, kupa dokuzlusu, para şövalyesi ve tılsım ikilisi. Burada ne çalıştırıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Çok istediğiniz bir insan var. Bu ex partner olabilir, evlilik olabilir, buna benzer herhangi bir şey olabilir ama buna o kadar fazla tutunmuşsunuz ki hayatınız sadece bu olmuş. Yani bu enerji o kadar fazla sizin yani hayatınızda o kadar büyük bir karartı yaratıyor ki. Bu eşinize çok fazla odaklı olmak olabilir, partnerinize çok odaklı olmak olabilir, çok fazla evlilik istemek olabilir. Yani ilişkilerde de hiç sağlıklı bir enerji çalıştırmıyorsunuz sevgili balık ruhtaşlarım. Yani iki kişinin arasında kalmış olabilirsiniz. Kendiniz iki kişinin arasında kalıp sağlıksız bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Burada her ne rehberlik akıyorsa arkadaşlar onu söylüyorum. Kimse kimseyi yargılamaya hak yok ama sevgili balık ruhtaşlarım böyle bir durumun içerisinde sıkışıp kaldıysanız lütfen artık netleşin ve buradan vazgeçin. Çünkü bu bağımlılık gerçekten sağlıklı bir düzeyde değil. Yani partneriniz de size yaptığı hataları kabul ederek yolunuza devam edin ya da o hataları kabul etmiyorsanız da devam etmeyin. Ama burada bu kadar partneri tutunmak hayatı kaçırmanıza sebebiyet veriyor. Siz bunu yaparken aslında kendi hayatınızdan zamanınız gidiyor ve siz kendinize zarar vermiş oluyorsunuz sevgili balık ruhtaşlarım. Lütfen hani bu yeni ayın enerjisi sizde de olduğu için zaten balık burcunda gerçekleştiği için o yüzden siz çok fazla etkili olabilir. Siz zorunlu bir şekilde bir yenilik yapmaya davet ediliyorsunuz. Siz kurban değilsiniz. Siz bir insana bağımlı olmak zorunda değilsiniz. Ve bu bağımlılığı fark ettiyseniz artık bunu değiştirmek sizin göreviniz ve vazifeniz. Çünkü bilinçaltınızdan aldığımız rehberliğe bakılırsa, yeni ayın da verdiği o büyülü güzel enerjilere bakılacak olursa sizin artık bağımlılıklardan ve kurban bilincinden kurtulmanız gerekiyor. Ve partneriniz ya da ex partneriniz ya da evliliği olan bir ilişkim olsun olan bu bağımlılığınız sizi çekim yasasını çalıştırıp da sizin hayatınıza onu getirmez. Sizi hayatınıza getirecek şey teslimiyette kalarak aslında güzel bir ilişki seçmek ya da güzel bir partner seçmek ya da partnerinizin geri dönmesini seçmek ya da eşinizle mutlu olmaya o zaman vakıf olabilirsiniz. Yani ilişkinize güzel günleri düşlerek değil ya bu kadar zaman kaybederek değil. Siz teslimiyete geçtiğinizde zaten dilekleriniz gerçekleşebilir. Siz niyetinizi yapacaksınız, Yaradan'a teslim edeceksiniz ve Yaradan'a güveneceksiniz. Çünkü ondan başka güvenecek hiç kimse yok. O sebepten dolayı sizin burada yaptığınız şey aslında güvenmeyip, sisteme ve yaradana güvenmeyip sadece düşünmek ve kendi yöntemlerinizle aslında bir insana bağımlılık geliştirmek ve bu kısır döngüden de bir türlü çıkamıyorsunuz. O yüzden bu kısır döngüden çıkmak için teslimiyete geçmeli. Evet güzel şeyler yaşamak istiyorsunuz ama bunu bir bağımlılık haline ya da bunu bir zorunluluk haline getirmemelisiniz. Tüm ilişkisi olan balık ruhtaşlarım için geçerli. Bu evliyseniz de geçerli. Kendi hayatınıza bakın. Teslimiyete geçin. Güzel günleri seçiyorsanız da bunun için bazı çalışmalar yapıp serbest bırakın. Her şeyi tezahür ettirecek en temelindeki şey niyetinizi yaptıktan sonra serbest bırakabilmek. Yani aynı bir garsona sipariş vermek gibi düşünün. Niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşmesi. Şimdi parasal hanenize bakacak olursak hava şövalyesi, kader çarkı, su ası, toprak şövalyesi ve kılıç sekizlisi. Arkadaşlar bu sizin iş hanenize de yansıyor. İşteki performansınızı düşünüyor. Tamam işte güzel gelişmeler olabilir. Bir 10. vadede özellikle bu yeni enerjisiyle, bu sihirli güzel enerjisiyle 10. vadede sizin işlerinizde güzel gelişmeler olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız 10. vadede bolluğunuz, bereketiniz artacak. Satmanız gereken bir şeyler varsa satacaksınız. Parayla ilgili almanız gereken bir para varsa alacaksınız. Maaşta güzel bir artış bekliyorsanız bu artış gelecek olabilir. Ya da yeni bir fikir kurup ekstra bir ek gelir kazancı elde edebilirsiniz ama bu 10. vadede gerçekleşecek gözüküyor. Ama sizin burada o kadar fazla kurban bilinciniz ve o kadar fazla bu ilişkilere alakalı sizin de olmayabilir. Çevrenizdeki ilişkilerle ilgili o kadar negatif enerjiler içerisindesiniz ki kendinizi temizlemeniz gerekiyor. Yani hani bir silkelenmeniz gerekiyor. Bu para halinize de yansıyor. Yani sizin ruhunuz sağlıklı olmadığında, sizin düşünce hayatınız, ruh hayatınız sağlıklı olmadığında para realiteniz de bundan çok fazla etkileniyor. O yüzden lütfen çünkü siz bu su asıyla çalışıyorsunuz. Yani parasal anlamda su gibisiniz. Yani kendi duygu durumlarınız çok fazla önemli. Siz eğer duygu durumlarınız sağlıklı ve rahatsa, teslimiyetliyseniz, yaradan olan güveniniz varsa siz zaten burada kader çarkı desteklenirsiniz. Ama burada
Yeni ayın enerjisi size teslimiyete ve birazcık da olsa artık hani daha akıllı kararlar vererek şu kurban bilincinden çıkmaya davet ediyor. Yani bu kadar fazla bu kadar duygulara odaklanarak hayatı ve iş hayatınızı kaçırıyorsunuz ve burada sıkıntılı enerjiler yaratıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden söylemek istediği aslında bu yeni ayın size para hanesinde gelen büyülü güzel enerjisi aslında sizin bu bağımlılık enerjisinden kurtulmanız, bu kadar duygusal hayatınızla ilgili düşüncelerden kurtulmanız ve kurban bilincinden kurtulmanız ve artık işinize de yönelmeniz, performansınıza da yönelmeniz. Yoksa diğer türlü bu kadar bu sıkışıklığın içerisinde kalarak buradaki güzel nimetleri ve güzel enerjiye çalıştıramayacaksınız. Bu güzellikler, bu fırsatlar size gelemeyecek gözüküyor. Çünkü her şey bir olasılık sevgili balık ruhtaşlarım. Yani o yüzden lütfen kendinize çok iyi bakın. Düşünceler anlamında da birazcık sakinleşin. Kendi gücünüzü elinize alın. Siz kurban değilsiniz. Bir insana bağımlı olmak zorunda değilsiniz. Siz değerlisiniz. Bunun farkında olun. Elinize sallasanız 50'si diyebilirim. Evet sevgili balık ruhtaşlarım, hayatınıza bu güzel enerjileri davet etmek istiyorsanız, hayatınıza gerçekten niyetlerinizi tezahür ettirmek istiyorsanız lütfen videonun sonunda manifest kutusu yapıyor olacağım. Yani umarım siz de gerçekten bu videoyu izlersiniz ve bu videoyu beğenip takip eden, kanalımı takip eden herkese bu niyeti gerçekleştiriyor olacağım. Lütfen o manifest kutusunu da izleyin ve hayatınızda bu olumsuz enerjileri tersine çevirerek çok daha faydalı, çok daha güzel enerjileri davet etmek için, her istediğiniz her şeyi tezahür ettirmek için aslında o videoyu izleyebilirsiniz. Gelişmelerden beni haberdar edebilirsiniz. Eğer böyle durumlar varsa da yorumlarda birbirimize dertleşebiliriz sevgili balık ruhtaşlarım. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili koç ruhtaşlarım, merhabalar, hoş geldiniz. Yeni ayın şimdi size getirdiği büyü enerjilerini, sihirli enerjilerini konuşuyor olacağız. Bakalım ilk destemiz yeni ayın size getirdiği büyüleri temsil ediyor olacak. Güç kartı, ermiş güç. Kılıç dörtlüsü ve kılıç beşlisi. İkinci kartlarımızda ise aşk hayatının size getirdiği büyü enerjilerini konuşacağız. Bakalım yeni ayın aşk hayatınızdaki büyü enerjileri nelerdir? Araba, kupa ikilisi değnek üçlüsü ve denge. Kartları biraz hızlı karıştırıyorum, sonra hemen yorumlamalara geçeceğiz. Şimdi üçüncü kartımız bolluk, bereket ve kariyer. Kupa yedilisi, hava onlusu, bırakmak ve kupa sekizlisi. Yeni ayında bolluk enerjisi olarak size getireceği büyüler nelerdir? Bunlara bakıyor olacağız. Şimdi yavaştan ben onları düzenleyeyim. Objektiflik olması açısından kartların karışımını vesaire gösteriyorum. Dileyenler buralara atlayabilir. Şimdi sevgili koç ruhtaşlarım, bugün yeni ayın size getirdiği büyü enerjisine bakacak olursak, hali hazırda böyle sizin sabrınızın sınandığı, sizin gücünüzün test edildiği, açıkçası sizi bazı engellemelerle karşılaşabileceğiniz, bazı fikir ayrılıklarıyla, çevrenizdeki insanlarla bazı fikir ayrılıklarla karşılaşabileceğinizi görüyoruz. Aslında burada gelmesi gereken kartların bu şekilde yani daha doğrusu buradaki enerjinin asıl temelindeki yatan şey şu: sizin kendi içinizdeki gücü ortaya çıkarmak için bazı insanlar size böyle değişik davranacak olabilir. Bu yeni ay siz aslında bazı insanların bazı sorunlarıyla, problemleriyle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendi gücünüzü ortaya koymak zorunda kalabilirsiniz. Ve bu sebepten dolayı size tavsiyem olgunluğunuzu bırakmamanız gerekiyor. Çünkü burada ermiş kartı bize olgun davranmak, içimizdeki sese göre hareket etmek ve aslında içimizdeki o bilgeliğe göre hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani yeni ayda sizi sinirinizi bozacak bazı durumlar, kişiler, olaylar sizi engellemeye çalışacak olabilir. Çevrenizdeki insanlar size garip davranacak olabilir. Bazılarıyla fikir ayrılıkları yaşayacak. Ya da bazı konularda hafif sözel tartışmalar çıkacak olabilir. Ve sizin sinirinizi hoplatacak şeyler yaşatacak olabilirler. Ama lütfen burada gücünüzü elinize alın. Hayır demeyi becerin ve ermiş kartı olgunca yapın bunu. Yani kavga çıkararak ya da çok sinirlenerek, öfke gibi bir enerjiyle değil. Özellikle şu anda da bir kuş geldi balkonuma. Bu aslında bir haberi temsil ediyor. Yani aslında size gelecek bir haberle de siz burada açıkçası sinirlerinizi hoplatacak durumlar yaşayabilirsiniz. Ama burada ermişliğinizi ve gücünüzü, bilgeliğine güvenerek aslında doğru hareketlerde ve adımlarda bulunmanız lazım ki sizden bir şey götürmesin. Çünkü haklı da olsanız bağırsanız kaybeden taraf olursunuz. O yüzden size tavsiyemiz burada fikir ayrılıklarına karşı kendinizi korumak ve aslında sakinliğinizi koruyabilmek. İçinizdeki sakinliği koruyarak gücünüzü gösterebilirseniz işte o zaman her şey çok net bir şekilde açığa çıkar ve kolaylıkla hallolur. Yeni ayın size getirdiği bu güzel enerji bu aslında. Sakinlikle, ermişliğinizi koruyarak hareket etmek. Şimdi bakalım yeni ayın aşk hayatınıza getirdiği güzellikler nelerdir?
Burada kupa ikilisi var. İlişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayacak olabilirsiniz. İlişkinizde sıkılmış olabilirsiniz. Ex partnerinizi bekliyor olabilirsiniz. Platonik olabilirsiniz. Evli olabilirsiniz. Hiç fark etmez sevgili koç ruhtaşlarım. Burada ilişkide beklediğiniz o dengeler yerine oturmaya başlıyor. Üçüncü kişilerle alakalı ya da istediğiniz, arzu ettiğiniz bir hedeflediğiniz bir şey varsa bir tatile gitmek ya da güzel bir vakit geçirmek, eşinizle güzel bir dakikalar paylaşmak. Yani gerçekten güzel enerjiler destekleniyor. İlişkinizde özellikle bu yeni ayın size getirdiği büyünün etkisi ilişkilerinizi şifalandırmak, ilişkilerinizi belli bir dengeye oturtturmak. O sebepten dolayı sevgili koç ruhtaşlarım çok net bir şekilde ilişkilerde beklediğiniz o haberler, beklediğiniz gelişmeler, beklediğiniz güzellikler, taşıma haberi olabilir, ya istediğiniz her ne varsa o koltuğa oturup dilediğiniz her şeyin ilişkilerinizde de gerçekleşebilme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. O sebepten dolayı sevgili koç ruhtaşlarım ilişkilerinizde her şey yolunda gidecek. Sadece dengeli olun ve dengede kalın. Ne istediğinizi bilerek hareket edin ve sınırlarınızdan asla ama asla ödün vermeyin. Çünkü burada siz bunu yaparsanız dilediğiniz her şeyin, vizyonladığınız her şeyin gerçek olabileceği bir süreçtesiniz. İlişkiler özellikle bir 15 günlük süreç içerisinde yeni ayın getirdiği bu güzel büyülü enerjinin 15 günlük süreç içerisinde ilişkileriniz çok güzel. Ex partneri olanlar geri dönüş alabilir. Yani platonik olanlar böyle bir ilgi bulabilir. İlişkisi olanlarda çok güzel monotonluk varsa bu monotonluktan çıkılabilir. Güzel bir enerji var. Hani kimleriniz taşınacak da olabilir evli olanlar. Hani istediğiniz, arzu ettiğiniz bir tatil, bir taşınma, buna benzer bir haber varsa da bunların da gerçekleşme ihtimali çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim aslında para hanesine. Para hanesinde biraz sıkışık enerjiler var gözüküyor. Sevgili koç ruhtaşlarım. Para hanesinde bize yeni ayın getirdiği büyülü enerjilerden ilki aslında maalesef bir şeyler sizin işinize yaramıyor parasal konularda ve bunu bırakmanız gerekiyor. İşiniz varsa işinizi değiştirmeniz ya da işinizdeki insanlarla alakalı bazı sorunlar yaşıyorsanız da o insanlarla bu problemleri çözmeye çalışmanız gerekiyor. Ama asıl dönem sizin kendi potansiyelinizi ortaya koyacağınız başka bir iş potansiyeli var. Yani burada kafa karışıklığı var. Hani aslında biliyorsunuz mevcut durumdaki işinizin size yeterli gelmediğini ama yapmak istediğiniz başka şeyler de olabilir ama burada maalesef bırakamıyorsunuz. Bir bağımlılık gibi olmuş açıkçası bulunduğunuz şu anki iş durumu. O sebepten dolayı artık bırakmanız gerekiyor. Çünkü size katkısı ve şey yok. Artık süresi doldu yani. Bu işin artık değişmesi gerekiyor. Ya da işinize farklı bir vizyonla yaklaşmanız gerekiyor. Kendi işini kurmuş ve bunu devam ettirmiş olan koç ruhtaşlarım varsa da işlerine bir yenilik gerekiyor. Ya da çalıştırdıkları iş ve yani danışanları ya da çalıştıkları her kimse müşterileriyle ilgili bir değişiklik yapması gerekiyor. Burada kesinlikle eskiyi bırakmak, yeniye yer açmak anlamına gelen bırakmak kartı var ki ölüm kartını temsil ediyor normal destelerde de. O sebepten dolayı kupa 8'lisi bize verilen tavsiye aslında kupa 8 enerjisinde olmak. Bu nedir? Kupa 8'lisi zor da olsa bulunduğu konforsuz alanı terk etmesi gerektiğini bilincine varan kişidir. O yüzden burada bulunduğunuz konfor alanından çıkmanız gerekiyor ve bundan çıkabilirseniz eğer gerçekten size bolluk ve bereket mucizelerle gelebilir. Çünkü sizin bulunduğunuz şu anki alan zor ve değişime direniyorsunuz. Değişime direndiğinizde fırsatlara direnmiş oluyorsunuz. Her şey kolaylıktan ibarettir. Yani doğal bir yasa varsa da kolaylık yasasıdır kesinlikle. Çünkü her şey akışında ve kolaylıkla olduğunda çok güzel ve çok verimli, çok bolluk ve bereketli olur. Hayatımızda hiç sorun olmayacak demiyorum ama bu sorun gerçekten de özellikle bir yani 13 vadeden beridir yani var. 13 aydır, 13 haftadır çok sıkıntılı bir süreçtesiniz ama maalesef burada kendinizi bırakmanız gereken, hani bırakmak zorunda. Siz o işi bırakmayı dahi düşünmüyorsunuz. Buradaki enerjileri dahi düşünmüyorsunuz. Çünkü o kadar bağlanmışsınız ve bağımlılık yaratmışsınız ki işiniz kendiniz gibi olmuş. Yani hani o yüzden lütfen parasal konularla ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken bir yeni aydasınız. Burada yeni ayla iş enerjisinde de aşk enerjisinde de bir yenilik olacak ama iş enerjisinde özellikle biraz daha ciddi adımlar atmanız gerekiyor. Yani artık bu zamana kadar çocukluk yapıp bakmak istemediğiniz konuları artık masaya yatırmanız lazım. Çünkü bulunduğunuz şartlar artık sizin hak ettiğiniz şartlar değil. O sebepten dolayı sevgili koç ruhtaşlarım lütfen iş hayatıyla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili yenilikler yapmaya, yeni işler bulmaya, hak ettiğiniz değeri size verecek. Öncelikle siz onu vereceksiniz ki hak ettiğiniz değeri alabilirsiniz. Siz hak ettiğiniz değeri kendinize verebileceğiniz başka bir alana yönelmeniz gerekiyor. Bu başka bir iş olabilir, konfor alanından çıkmak olabilir, aynı sektörde farklı durumları değerlendirmek olabilir. Her neyse ama sevgili ruhtaşlarım burada bırakmanız gereken bir parasal problem var. Bu aynı zamanda işte miras, para, buna benzer konularla da ilgili bir şey olabilir. Yani işte eşiniz aranızda bir parayla ilgili bir durum varsa ya da akrabalarla ilgili parayla ilgili bir durum varsa da artık hani bu konuların sonunu getirmeniz lazım. Yani sürekli sesinizi yani duyurmamak için hani sesinizi kısıyorduysanız, parasal konularla ilgili hakkınızı yediriyorduysanız artık burada da bunu yapmamanız gerektiğini tavsiye ediyor kartlar. Umarım bu yeni ayın güzel enerjileri size katkı olmuştur sevgili koç ruhtaşlarım. Yükseleni ve ay burcu koç ruhtaşlarım da bu videoyu izleyebilirler. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalın sonunda açıklamalar kısmında bulacağınız gibi yeni ayda kendi isteklerimizi kendimize çekeceğimiz sihirli büyülü inanılmaz güzel bir manifest kutusu hazırlıyoruz. Lütfen dilerseniz bu videoyu beğenip o aşamaya da geçebilirsiniz ve birlikte manifest kutusu hazırlayabiliriz. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evet sevgili boğa ruhtaşlarım, bugün yeni ayın büyülü güzel enerjilerinin size getirdiği aşk anlamında, parasal anlamda ve genel anlamda size getirdiği büyüleri konuşuyor olacağız ve destelerimi hemen karıştırıyorum. Evet, ölüm kartıyla başlıyoruz. Kupa prensi, kupa yedilisi,
Aslan adam. Arkadaşlar bayağı bir yoğun enerjiler var. Bu aralar ne yaşıyorsunuz? Sevgili boğa arkadaşlarım, yorumlarda falan belirtin ne yaşıyorsanız. Gerçekten zor bir süreç gibi geldi şu an bana. Şimdi ikinci destemiz aşkla ilgili bu yeni ayın getirdiği büyülü enerjiler nelerdir? Bunlara bakıyor olacağız. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? 2 kere aynı yere kupa prens düşüyor. Birisiyle ilgili bir durum var. Değnek şövalyesi ve değnek dokuzusu. En sonunda bolluk bereket. Boğalar sever bolluk bereketi. Wow, araba kartı. Ateş şövalyesi, hava yedilisi. Son bir kart daha alacağım. Toprak ikilisi. Evet arkadaşlar. Sevgili boğa ruhtaşlarım. Bu kısımları atlayabilirsiniz. Öncelikle bu sihirli güzel yeni ayın size getirdiği genel enerjilere bakacak olursak, yeni ayın size getirdiği büyü enerjisi nedir? Hangi büyü yaşayacaksınız? Bunlara bakıyor olacağız. Burada hangi fırsatlar ve değişimler var aslında, bunlara bakıyor olacağız. Bir kere özellikle ölüm kartı yani hani bir şey bırakmanız gerektiğini gösteriyor bize. Yani burada Kupa Prensi nedense bana çocuklarla ilgili bir şey çağrıştırdı. Yani küçük bir çocuğunuz varsa, 20 yaşından küçük bir insan, 20 yaşından küçük bir çocuk ve bununla ilgili bir sorununuz varsa bunlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ya burada bir çocuk enerjisi var. Yani hani ya da bu her kimi temsil ediyorsa, ailenizde kardeşiniz, çocuğunuz, buna benzer bir enerji varsa bu kişiyle ilgili bir kafa karışıklığı ve aslan adam, yani ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durum var. Yani bu kişi sizin kendi içinizdeki çocuk enerjisi de olabilir ama burada ölüm kartı bir şey bırakmanız gerekiyor. Yani birisine olan bağımlılık bırakılması gerekiyor. Burada kupa yedilisi bize kafa karışıklığından bahsediyor. Yani sizin bu kişiyle ilgili ne yapacağınıza karar veremiyorsunuz. Bu sizin tabii ki partneriniz de olabilir ama ben partner enerjisi algılamıyorum. Genel anlamda sanki sizi böyle bir zorunlulukta bırakan, size bir zorlayıcı bir etki var burada. Ya hemen kartlardan yardım alalım. Bu Kupa Prensi'nin enerjisi nedir ya? Hani gerçekten ben çok merak ettim. Bu Kupa Prensi'nin enerjisi ex-partner. Arkadaşlar çocukluğunuzla ilgili çok net. Çocukluğunuzla ilgili kupa ex-partnerleri olanlar ex-partnerleri için dinleyebilir ama ben herkes açılım yapmak istediğim için burada çocukluğunda bir travması, bir enerji, buna benzer bir durumu olanlar arkadaşlar. Kesinlikle geçmişindeki çocukluk travmalarıyla ilgili bir durum var. Ya bilmiyorum, kendilerini çocuk hissedecekleri bir durum yaşayacak da olabilirler. Yakın zamanda birisinin vefat haberini alacak olabilirler. Hani ya da birisinin vefatının yıl dönümü olabilir ve kendini hala daha çocuk hissedebilir. Ya burada bir travma var arkadaşlar ve çok baştaki enerjiye baktığımda da maalesef hani aslında adam bize yani hiç hoş bir enerji vermiyor burada. Yani ölüm kartıyla birlikte. Özellikle her destenin kendi kombinasyonu olduğu için her anlamda kullanılmıyor. Ve buraya baktığımda aslında adam da bize böyle bir şeyde asılı kaldığınızı, boğulma hissi yaşadığınızı, bir türlü bu durumdan çıkamadığınızı ve kendinizin geçmişle ilgili bir travmatik durumunun olabileceğini gösteriyor. Ve buradaki kupa altısı aslında bize geçmiş karmik bağlantıları, eğer birisinin hakkı yendiyse bu hakkın ödenmesi gerektiği, çocukluğunuzda yaptığınız bir yanlış ya da işte bir çocuğa yaptığınız bir haksızlık, buna benzer bir konu var. Yani yaptığınız hatalarla yüzleşmenizi tavsiye eden bir yeni ay enerjisi. Eğer siz bu yaptığınız şey neyse özrünü ve affını dilemelisiniz. Çünkü kendinize yaptıysanız da kendinizden dilemelisiniz. Kendinizi affetmeniz gerekiyor olabilir. Yani burada çok garip enerjiler var. Lütfen boğa burçları ne yaşıyorsanız bana yorumlarda yazın. Çünkü hiç bu kadar karmaşık enerjiler açılımlarımda olmamıştı. Değişik bir enerji var burada. Şimdi gelelim size aşk anlamında nasıl bir enerjinin büyüsü var? Bu yeni ay enerjisinin büyüsü size nasıl etkiliyor? Açıkçası aşkta da birazcık güzel gelişmeler olabilir ama aşkı çok böyle yine bu konuya çok kafa takılı olduğu için aşkla alakalı para akışı olabilir. Bir para gelebilir. Yani eşinizden, çevrenizden, sevgilinizden, o kişinin işe girmesi gerekiyorsa işe girebilir. Güzel bir iş bulması gerekiyorsa güzel bir iş bulabilir. Her neyse yani hani buradaki konularla ilgili bir durum söz konusu. Yani çocuğunuzun işe girmesini istiyorsanız çocuğunuz işe girebilir ya da yani buradaki kişi kimse, kardeşinizse kardeşiniz. Ama burada hala yani ilişkiler hanesine baktığımızda sorunlar olmasa da şu an hani istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, özellikle parayla ilgili istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi durumu söz konusu olsa da hala da kendinizi tetikte hissediyorsunuz. Yani aldığınız o yaraları pek saramadığınızı görüyorum. Ya buradaki enerji çok garip. Gerçekten çok garip. Burada anlattığım şeyleri bir tek siz anlayabileceksiniz gibi geliyor sevgili boğa burçları. Ve burada gördüğüm kadarıyla ilişkilerde sıkıntılı süreçlerin yaşandığını görmüyorum. Gayet düzgün ilerleyecek bulunduğunuz kişilerle. Ex partneriniz varsa ya bulunan durumda birazcık iyileşme olacak ve çok muhteşem bir iyileşme enerjisi görmüyorum açıkçası. O yüzden burada yani baktığınızda burada aslında kötü enerjiler yok. Ama sizin hala kendinizi güvende hissetmeyişiniz var. Yani sizin hala daha belli bariyerleriniz, duvarlarınızı örmüşsünüz insanlara karşı ve hala savaşçı moda giriyorsunuz yani. Hani ben aslında bu enerjiyi koç ruhtaşlarından beklerdim ama sizde daha böyle bir agresyon, sinir, buna benzer bir enerji var. Arkadaşlar bu arada geçmişten gelen kronik hastalıkları da temsil ediyor kupa altılısı. Eğer bu tarz bir durum varsa, kronik rahatsız olan birisiyle uğraşıyorsanız ya da siz kronik bir rahatsızlığa sahipseniz bununla da uğraşıyor ve hani korkuyor olabilirsiniz. Böyle bir enerji olabilir. O yüzden rahatsızlıklarınız varsa dikkat edin. Yani kesinlikle bir doktora gözükmenizi tavsiye ediyorum. Hani burada aynı zamanda geçmişten gelen bir travma ya da hastalık, kronik bir hastalığı da temsil eder kupa altılısı.
Evet, şimdi ilişkiler hanesinde çok büyük iyileşmeler olduğunu görmüyorum. Yani hani çok büyük sorun da olduğunu görmüyorum. Sadece sizin kendinizi tetikte iyi hissetmediğiniz için, belki bu hastalıktır ya da hasta birisiyle uğraştığınız için ya da geçmişte birisine haksızlık yaptığınız ve bununla ödeşmeye çalıştığınız için, yani bir neyse buradaki durum o sebepten dolayı olabilir. Yani eşinizin aile tarafıyla da ilgili bir durum olabilir. Ama buradaki şey birazcık kaotik bir enerji. Şimdi para hanesine bakacak olursak, arzu ettiğiniz, yani işe girmek, başarı, her neyse arzu ettiğiniz şeye sahip oluyorsunuz gözüküyor. Yani burada kendiniz eğer bir işe girmek istiyorsanız bunu işe girmeye başlayacak olabilirsiniz, ama benim burada yani açıkçası burada da böyle çok karışık enerjiler. Valla siz ne yaşıyorsunuz? Boğa ruhtaşlarım, bana bir seslenin yorumlarda. Ya burada da o kadar. Hani bir iyi bir şey olurken bir kötü bir şey oluyor. Yani hani bir çok güzel bir iş geliyor ya da sevdiğiniz bir insan bir işe giriyor. Sizin bir yükünüzü hafifletiyor, bir şeyler oluyor. Güzel bir gelişmeler var, ama bir yandan da parayla ilgili yine bir sıkışıklığa girme durumu var. Hani kimilerinizin borcu mu var acaba arkadaşlar? Yani çünkü kupa altılısında böyle bir zorluk enerjisi var yaşadınız. Kimilerinin borcu var, kimilerinin ödeme taksidi olabilir. Yani kimilerinin böyle tılsım ikilisi, yetmiyor parası. Yani evet, çok güzel bir işe girdi, belki bir destek aldı, bir terfi aldı, bir şey oldu, ama siz ya da eşiniz ya da partneriniz ya da iş bulması gereken her kimse, oğlunuz, çocuğunuz, ama yine bir yetmeme durumu var. Hani yine bir yalan durumu var yani burada. Hani parayla ilgili de aslında bir şeyleri getiremiyorsunuz, borçlanmışsınız, belki size yalan söylüyorlar. Ya burada böyle parayla ilgili bir yalan, parayla ilgili, işle ilgili bir yalanlar dönüyor. Yani siz çalışmıyorsanız da sizin parayla ilgili eşinizin ya da çevrenizdeki insanların yalanları var. Evleneceksiniz mesela, paramız yok diye geziyorlar. Hani böyle şeyler, hani anlatabildim mi? Gerçekten çok zor bir enerjinin içerisine giriyorsunuz. Benim size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle ruhsal sağlığınızı, öncelikle fiziksel ya da ruhsal neyse buradaki kupa altılısı, bunu çözmeye çalışmak. Çünkü onun enerjisi tüm her şeye yansıyor. Yani ilişkilerinizde de güzel bir gelişme oluyor, ama yine kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Burada güzel bir işe giriyorsunuz ya da çevrenizdeki insanlar bir başarı elde ediyor, ama yine bir yalanlar var. Yine bir şeyler oluyor. Yani yine bir şeyler yolunda gitmiyor gibi hissediyorsunuz. Yani güzel şeyler de olsa geç geldi gibi. Hani bir durum söz konusu. Ama burada bilmeniz gereken şey, sizin kendi içinizde çözmeniz gereken bir durum var burada. Yani çünkü kupa prensi bir çocuk da kendi içinizde, kendinizle ilgili kronik bir rahatsızlık, kronik bir şey. Yani kronikleşmiş, geçmişten gelen, karmikleşmiş, kronikleşmiş bu enerji neyse, acilen bu enerjiyi çözmeniz gerekiyor sevgili ruhtaşlarım. Yani kesinlikle bu manifest kutusu yapacağım. Açıklamalar kısmında manifest kutusuna gidip o yaptığımız güzel enerjilerle birlikte kendinizi temizleyebilir. İstediğiniz hayatınıza güzel enerji çekebilirsiniz. Bunlar yaşanması gereken kehanetler değil. Bunları gördük ve şimdi biz dersimizi alırsak buradaki yaşanacak olasılıkları en aza indirerek aslında zararımızı hafifletmiş oluruz. Burada yani meteoroloji gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar tarotu. Size tavsiyeler verir ve siz onu hayatınıza uygularsanız gerçekten hayatınızda çok büyük sihirler olur. Sizin burada almanız gereken ders, kendinize güvenmek ve kendinize ilgili bu durum neyse bu durumu çözmek için çaba harcamak ve bunun için bu durumu çözmek aslında. Bu durumu çözdüğünüzde siz kendinizi tetikte de hissetmeyeceksiniz. Burada insanlar size yalan da söylemeyecek ya da siz yalan söylemek durumunda kalacaksınız ya da borçlarla ilgili durumlar her neyse açığa çıkacak gözüküyor. Yani burada birazcık kendinize güven enerji çalıştırmalısınız. Başkalarına değil de kendinize güvenmekle ilgili bir durum var burada. Ya bu aralar çok garip enerjiler çıktı. Umarım bu yeni ayın enerjisiyle siz zorla da olsa bir güzellik yapabilirsiniz hayatınızda. Lütfen manifest kutusunu hazırlanışını yapıyor olacağım. Manifestlerimizi yapıyor olacağız. Dileklerimizi, aşk, para, buna benzer tüm mucize ve güzel enerjileri kendimize çekecek olduğumuz manifest kutusuna kesinlikle tıklayın aşağıdan. Ritüel çalışmasını gerçekleştirelim. Umarım size de şifa ve katkı olur. Ama almanız gereken ders belli. Bu sorun neyse hemen çözmek. Evet, şimdi sevgili ikizler, ruhtaşlarım, hoş geldiniz. Yeni ayın size getirdiği genel anlamdaki büyü enerjisine bakacağız. Yeni ayın aşk hayatınızdaki getirdiği büyülere, değişimlere bakacağız. Ve bolluk bereket alanındaki büyü enerjisi nelermiş, bunlara bakıyor olacağız. Şimdi ben kartları karıştırıyor olacağım. Karıştıramıyorum. Çok kart. Arkadaşlar bu ne? Çok mu sabırsızsınız? Sevgili ruhtaşlarım, Joker. Arkadaşlar şu tarafa alıyorum kartları çünkü rahat edemiyorum. Evet. Kılıç altılısı. Atıyorsunuz kendinizi. Ermiş. Gerçekten atıyorsunuz. İkizler, sizde nasıl bir enerji var? Yani bekleyemiyorsunuz hiç. Değnek şövalyesi. Şimdi aşk hayatınızla ilgili kartları alıyor olacağım. Azize. Yine bir gizemler var. Ay kartı. Ermiş kart. Ermiş'in altına ermiş geldi, görüyor musunuz? Değnek ikilisi. Kartları biliyorsunuz karıştırıyorum ve düşürüyorum. Yani hiç boşuna değil. Kupa onlusu, para halinize bakalım. Uyanış kartı. Bak bak. Yenilenme. Vay canına. Ve yaşam tecrübesi. Ve ay kartı da gelmiş bak. Ay kartının gelmesi de hiç tesadüf değil. Şimdi arkadaşlar, sevgili ikizler burcu ruhtaşlarım. Şimdi ikizler burcu ruhtaşlarım.
ne yapmanız lazım? Size bu yeni ayın enerjisi ne anlatıyor diye bakacak olursak bir kere sizin yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Sizin uzun zamandan beri beklediğiniz, yapmanız gereken, aslında bildiğiniz bir şey var burada. Değnek şövalyesi size bir harekete geçmek ve artık aktif bir hareket, yani düzenli bir hareket. İşe başlamanız gerekiyorsa işe başlamak. Çünkü ermiş kartı, siz zaten bunu içinizdeki o bilgelikte biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini, nereye gitmeniz gerektiğini. Burada almanız gereken bir yetişkin kararı var. Yani ermiş kararı var. O sebepten dolayı burada kılıç altı taşınmaları verir, uzaklaşmaları verir. Ne bileyim, İşe girmeniz gerekiyorsa işe girmenizi verir. Yani Joker kartı, yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Hayatınızı sıfırlamışsınız ama o sıfır noktasında kalmışsınız. Yani sıfırladığınız o şey neyse, belki işten çıktınız ama yeni bir işe girmekte zorlanıyorsunuz. Ya da yeni bir işe girerken hani böyle olacağını tahmin etmiyordunuz gibi olabilir. Ya da bir şeyler konusunda kendinize yalanlar uyduruyor olabilirsiniz. Bahaneler sunuyor olabilirsiniz ama burada artık bu yeni ayla başlamanız gereken, farkında mısınız? Yani burada sevgili yurttaşlarım, diğer olan tüm burçlara da bakacak olursak hepsinin zorlukla bir yeniliğe ittirme durumu var. Yani genel tema bu aslında. Sizi de aynı şekilde. Siz bir hayat sıfırlamışsınız. Bir şeylere başlamış gibi yapmışsınız ama artık bu istenmiyor. Yani kendinizi kandırmışsınız. Yani artık burada bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Yani sizin artık yetişkin karar almanız gerekiyor. İşten çıktıysanız yeni işe girmeniz gerekiyor. Ya da iş kuracaksanız artık o işi kurmaya başlamanız gerekiyor. Ya da yani hayatınızla ilgili her ne varsa burada, yani ilişkiniz kötü gidiyorsa, bunu bitiremiyorsanız bunu bitirme kararı almanız lazım. Ya da evlilikle ilgili bir durum varsa, evliliğinizi bitirmeniz gerekiyorsa bunu bitirmeniz, ya da illa bitirmek değil, başlatmakla da ilgili olabilir. Evlenmek istiyorsanız hadi bir an önce başlayın. Ya da evlenemiyorsanız neden bunu yapamadığınıza bakın. Yani burada aslında bir şeyi bitirmişsiniz, Joker. Sıfırlamışsınız. Ben hayatın akışına göre takılayım. Oh ne güzel hayat. Hayır, öyle olamaz. Yani gerçekten öyle olamaz. Kusura bakmayın sevgili yurttaşlarım ama bunu da söylemem gerekiyor. Yani herkes bunları söylemiyor. Herkes lay lay lom takılıyor tarot videolarında. O yüzden ben hiç öyle biri değilim. Ben yay burcuyum, dürüstüm. O yüzden maalesef bunu yapamayacağım yani. Lütfen burada başlatmanız gereken, lay lay lom artık takıldınız ve bitti. Belki 6 vadeden beridir böyle takılıyordunuz. Haziran ayından beri 6 aydır yani böyle takılıyordunuz ama artık para suyunu çekiyor olabilir. Artık yaşınız geçiyor olabilir. Yani istediğiniz şey neyse bir an önce o şeye doğru hareket ve eylemde olmanız gerekiyor. Yani bu her neyse. Lütfen yorumlarda yazın, belirtin sevgili ikiz ruhtaşlarım. İkiz ruhtaşlarım. Evet, şimdi bakalım. Azize kartı, ay kartı, ermiş kartı, değnek ikilisi, kılıç ikilisi. Şimdi arkadaşlar, bu aşk hayatınızla ilgili nasıl bir süreçten geçtiğinizi gösteriyor. Alamıyorum. Şimdi aşk hayatınıza bakacak olursak da sevgili ikizler ruhtaşlarım, burada kendiniz korktuğunuz bir şeyler var. Yani bak, burada da bir karara varmanız lazım. Yani sizin aşk hayatınızda da sizi ikileme düşüren, korkuya düşüren, artık bir yetişkin kararı, bir olgunlukla hareket etmeniz gereken bir durum var ve bir sır var. Yani siz bir şey sırrında saklı olabilirsiniz ya da bilinmeyen bir şeyi öğrenecek de olabilirsiniz. Ve öğrendikten sonrasında bunu susmamanız gerekiyor. Ya da bu yokmuş gibi varsaymamanız gerekiyor. Yani yokmuş gibi davranmamanız gerekiyor. Aslında yeni ayın aşk hayatınızdaki büyüsü de gerçekleri gördüğün anda aslında harekete geçmem ve bilmiyormuş gibi yapmamak, taklit etmemek. Yani buradaki her şey neyse olgunca, etik bir şekilde hareket etmek gerektiği, artık yetişkin gibi hareket etmek gerektiğini savunuyor. Yani tamam, siz çok güzel, enerjileriniz yüksek insanlarsınız ama bazen hayatın bazı gerçeklerini de susmamanız gerekiyor. Burada korktuğunuz bir şey de başınıza gelecek olabilir. Bu korku illa şey anlamında değil yani. Hani korkularınızı da yönetin. Burada korkularınızın da üzerine gidin. Yani belki evlenmekten korkuyorsunuz ve ama evlenmeniz gerekiyor. Artık bunu erteleyemezsiniz. Belki yeni bir işe başlamaktan korkuyorsunuz, tedirgin oluyorsunuz ama artık bunu yapmanız gerekiyor. Artık bunu başlatmamak olamaz. Ya da çünkü eğer yeni bir işe başlayamazsanız belki oradaki kısmet enerjisi de size gelemeyecektir. Yani bu evren olasılıklardan işliyor ve lütfen burada odaklanmanız gereken şey, aşk hanenizde de sizin korktuğunuz bazı şeyler, ilişki yaşamaktan korkuyorsanız, evlenmekten korkuyorsanız, buna benzer enerjilerle ilgili birisinden destek ve yardım, terapi desteği alabilirsiniz. O yüzden bu artık ikileme çözün. Bu ikizler kararsızlığını bırakın ve artık ne istediğinize odaklanın. Çünkü yeni ay size zorla bunu yaptıracak gözüküyor. Umarım bu yeni ayın aşk hayatınızdaki getirdiği büyülü enerjileri de alıp kabul edersiniz. Bu tavsiyeleri uygulayın. Yani yaşayabileceğiniz olasılıkları gördükten sonrasında zaten bu tavsiyeleri uygularsanız hayatınızda hiçbir şey o kadar eskisi kadar zor deneyimlenmek zorunda kalmaz. Ben açıkçası tarotu gerçekten de danışmanlık olarak kullanmayı seviyorum ve sıkıntı yaşadığım zamanlarda tarotu sorup gerçekten orada hangi enerjide olmam gerektiğini fark edip, hangi karar almam gerektiğini fark edip çok kolay bir şekilde hayatıma yön verebiliyorum arkadaşlar. O yüzden hepinize de tavsiyem tarotun bu rehber tarafını kullanmak. Yani ben şu an böyle bir zorluk döneminden geçiyorsam ne yapmalıyım? Ben artık bu kararsızlığı bitirmek için adımlar atmalıyım. Çünkü bu kararsızlık artık benim hayatımı yok ediyor. Ve şimdi para hanesine bakacak olursak, yani burada para hanesinde yine bir uyanış var. Sanki parasal konularla da ilgili siz zamanında aynı şeyleri yaşayıp aslında artık bu para suyunu çekince mi ne olduysa yani kendinizin yeni bir versiyonunu yaratmaya başlamışsınız gözüküyor. O yüzden hani yaşadığınız
diğer yaşadığınız daha önceki olaylardan, önemli bir olaydan gerçekten de dersinizi almışsınız ve artık yenilenme kararı almışsınız. Yani parasal anlamda yenilikler gelmeye başlayacak olabilir. Bu sizin ailenizden de gelecek. Ailenizin de size yaptığı bazı belki haksızlıklar varsa, hak etmediğiniz durumlar varsa bunları da fark edip aslında bir para desteği de buradan da gelecek olabilir. Belki iş desteği gelecek olabilir. Ama para konusunda bir şeyleri, korkularınızı biraz daha aşabildiğinizi, yaşamınızdaki, geçmişinizdeki tecrübeleri alabildiğinizi, artık yenilenmeye başlayacağınız ve uyanışa başladığınızı görüyorum. Ya parayla ilgili gerçekten de artık daha farklı düşüneceksiniz. Parayla ilgili başlatamadığınız bu şeyleri başlatabileceksiniz. Hiç beklenmedik yerden aile ve benzeri, işte eski eş ve benzeri şekilde partnerlerden de para desteği gelecek olabilir. Ve bu hayatınızda gerçekten de destekleyecek olabilir. Ama burada biz genel anlamda paraya baktığımızda yeni düzelmeler başlıyor. Aşk hanesinde bu düzelmeler daha henüz başlamamış ve genel anlamda baktığımızda da hayattaki her şeyde bir kararsızlık yaşadığınız için aslında burada sıkıntı yaşıyorsunuz ve harekete geçemiyorsunuz. O yüzden bir an önce yaşadığınız bu her neyse durum, kararsızlık, işten ayrılma ya da buna benzer her ne varsa yeni bir iş kurma, bir an önce artık bu hedeflediğiniz şeye başlayın. Size mottomuz bu. İkizler başla. Evet sevgili ikizler burçlarım. Bu videonun sonunda açıklamalar kısmında manifest ritüeli yapıyor olacağız. Manifest kutusu hazırlıyor olacağız. Çok etkili, çok güçlü. Gerçekten her yeni ayda yaptığım bir enerji. O sebepten dolayı siz de yaparsanız çok katkı alırsınız. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız size de niyet ediyor olacağım bu kutu yapımını. Ve birlikte izlersek de çok daha güzel bir sinerji ve hayallerimiz çok daha hızlı gerçekleşir. O yüzden para ve aşk konusunda eğer niyetleriniz varsa, manifestlemek istiyorsanız o videoyu izleyin. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili ikizler, ruhtaşlarım. Evet sevgili yengeç ruhtaşlarım, hoş geldiniz. Bugün yeni ayın size getirdiği yeni ayın büyülü enerjilerini, fırsat enerjilerini, değişim enerjilerini görüyor olacağız. Tabii ki burada karıştıramıyorum. İlginç. İmparator kartı geldi arkadaşlar. Aziz kartı, kılıç beşlisi ve kılıç üçlüsü ve güç. Aşk hayatınızda bakalım neler olabilir? Bu yeni ayın enerjisiyle aşk hayatınıza gelen büyülü enerjiler nedir? Değnek altılısı, tılsım onlusu. Tekrardan alacağım. Parası, para prensiymiş pardon. Kupa, beşlisi, kupa onlusu, kılıç ası. Bu ne ya? Bugün kartları söylemiyorum. Yengeçler bir heyecan mı var? Ne oluyor? Ve en sonunda da para hanenizde hangi yeni ayın büyülü enerjileri var? Parayla ilgili kupa şövalyesi. Sizde aşk var ya. Ne aşktır? Ateş ası, su beşlisi. Arkadaşlar çok kart. Yenileme. Güzel. Şimdi sevgili yengeç ruhtaşlarım. Bu yeni ayın genel anlamda size getirdiği büyülü güzel enerjiler nelerdir? Bunlara bakıyor olacağız. Bir kere arkadaşlar sizin böyle bir koltuğa oturduğunuzu görüyorum. Bir güç kazandığınızı görüyorum. Bir iş teklifi almış olabilirsiniz. Evliliğe hazır olabilirsiniz. Evlilik teklifi yapılmış olabilir. Böyle güzel enerjilerin olduğu yani enerjiler var. Tabi burada bazı fikir ayrılıkları, siz çok düşünen insanlarsınız yani. Hani bir karar verecekken çok düşünüp çok bekletebilirsiniz. Ama en sonunda bunu yapmanız gerektiğini fark edecek olabilirsiniz. Yani hani bir şey yapacaksınız ama doğru zamanı bekliyorsunuz. Bu evlenme teklifine cevap olabilir, bir işe başlamak olabilir. Kimisi yani nedense çok erkek enerjisi hissediyorum. Yani birisinden evlilik bekliyorsanız, birisinden bir şey bekliyorsanız kesinlikle gelecek. Ya da partnerinizin ya da eşinizin sesim kısıldı. Partnerinizin ya da eşinizin gerçekten de eğer bu insanın size karşı bir şey varsa, borç demeyeyim de ruhsal anlamda bir bakış anlamında bir eksikliği varsa, yani bir sahiplenme, buna benzer bir şey varsa eğer ya da çok hani kendini düşünen bir durumdaysa artık doğru davranacak. Yani aziz kart ve evlilik teklifi var arkadaşlar. Evlenme var burada yani. Çok belki uzun zamandan beklediğiniz, çok fikir ayrılığı yaşadığınız, çok tartışma oldu, çok bir şeyler oldu aileler arasında ama karşımızdaki insanın yani evlenme teklifi edeceğini, en sonunda artık o gücü içinde bulduğunu görüyoruz. Belki karşımızdaki insan çok güçlü değildi, partneriniz, ama artık güçlendi ve gerçekten de bunu yapacak gözüküyor. Özellikle 8 vadeli süreç içerisinde bu yeni ayın getirdiği güzel enerjilerden bir tanesi evlilik teklifi. Evlenenler için ise eşiyle alakalı ya da partneriyle alakalı güzel bir gelişme. Uzun zamandan beklediği, fikir ayrılığı yaşadı ve yani nasılsam sinirlerini hoplatacak bir şey olabilir. Ve artık bu durumun çözüldüğünü görüyoruz. Güç kazanıyorsunuz yani. Artık istediğiniz şey neyse gerçekleşiyor. Yani sizin o eliniz güçleniyor. Artık siz istediğiniz her şeyi elde ediyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Çünkü gerçek klasik destede de zaten bu kart bize şeyden bahseder. Aslanı yönetebilen kadından bahseder. O yüzden siz artık bu partneriniz kimse ya da hayatınıza birisi de girecek olabilir. Yani evleneceğiniz insana, ilişkisi olmayanlar için de evlenecekleri birinin de onun hayatına girecek olabilir. Sonunda başardım. Yani şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sonunda başardım. Sonunda başardım gibi böyle bir his var burada. O yüzden bir başarı,
elde etmek, bir ilişki yoksa ilişki, evlilik yoksa evlilik. İstediğiniz şeyi size bu yeni ayın enerjisi getiriyor sevgili yengeç ruhtaşlarım. Şimdi aşk hayatınıza baktığımızda da bak yine evlilik enerjisi var ya. Kupa onlusu, kupa tılsım onlusu. İnanılmaz güzel enerjiler var. Zaten burada teklif var. Ya çok güzel. Arkadaşlar ya evlenme teklifi alıyorsunuz ya çok büyük böyle istediğiniz bir şeye sahip oluyorsunuz. İşte kocanız size ev alıyor, araba alıyor. Bir şey var burada. Maddi değeri ve manevi değeri olan bir şey. Evlenecek olabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar evlenecek insanı beyaz atlı prensi bulacak olabilir. Evlilik ailelerle tanışma yoksa ailelerle tanışma olabilir. Arkadaşlar çok güzel. Yengeçlere çok güzel enerjiler var. Ama nedense yengeçler bunu hissetmiyor mu ya da bıkmışlar gibi. Sevgili yengeç çocuklarım gerçekten böyle hissediyorsan yorumlara yazabilir misin? Çünkü senden gelen o enerji nasıl desem sanki ya bunlar oluyor ama yani hevesim kaçtı bir kere. Yani gibi bir durum var. Hani bana ev alsa ne olur? O kadar şey yaşamışken falan gibi böyle bazı durumlar var gözüküyor ya. Hani sevgili yengeçler lütfen böyle enerjilerdeyseniz yorumlarda buluşalım. Ya kesinlikle ben bu algıladığım enerjileri gerçekten sizinle paylaşıyorum ve sizin de benimle paylaşmanızı çok isterim. Ya gerçekten böyle bir şey var. Bu kadar güzel şey olsun ne olur ki falan böyle bir pesimist yengeç enerjisi vardır. Bilir misiniz bilmiyorum ama benim yengeç arkadaşlarım var. Çok pesimistlerdir. Yani hani hevesleri kaçtı mı böyle hiçbir şey öyle enerji eski enerjisiyle bakamazlar. Ya bende de açıkçası biraz o var ama hani siz bayağı hani güzel şeyler yaşayacakken böyle bir şey tamam oldu iyi ne yapalım gibi bir şey var. Yani hani böyle bir beklediğinizi bulamamak gibi hissediyorsunuz ya da zamanında olmadığı için belki de böyle hissediyorsunuz. Lütfen yazın bunun sebebini yazın çok merak ediyorum. Şimdi para hanesine bakacak olursak en güzel yerlerden bir tanesi o. Yani parayla ilgili bak evlenme teklifi burada da çıkıyor görüyor musunuz? Ya sizin iş yerinden birisi olabilir bu tanışacağınız insan. Bir iş değişikliği yapmayı düşünüyordunuz, yaptınız. Şimdi orada gelecek olabilir. Yani sosyal bir etkinlik, iş sebebiyle sosyal bir gezi ve benzeri bir yere gidecekseniz burada gelecek olabilir. Yani bir aşık olacaksınız, evleneceksiniz ya da bu tarz bir durum var ama bir iş durumu da söz konusu. Yani kariyerinizle ilgili size bu kısmetin geleceğini görüyorum. Eğer zaten tanışmış olanlar için ise yani kariyerindeki, hayatındaki insanın kariyerinde güzel bir gelişme olacak, bir fırsat olacak ve artık hani buradaki sıkıntılar çözülecek de olabilir. Ama burada kesinlikle zamanında üzüldüğünüzü, yara aldığınızı, parasal anlamda da çok böyle kalbinizin kırıldığı dönemler olabilir ama artık yenilenme zamanı. Lütfen ya pes etmeyin. Artık yenileniyorsunuz deyip yeni bir enerji başlıyor. Evlenme teklifi istediğiniz o konumdaki şey neyse yani parasal anlamda da güzel bir kariyerde beklediğiniz durum gerçekleşebilir. Hayatınız değişebilir. Ya da partnerinizin hayatı değişip size etkide bulunabilir. Ama burada çok güzel iş sebebiyle tanışacağınız bir partnerle birlikte kariyer planınızda çok daha hızlı ilerlemeler, çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Yani sanki aynı işte çalışarak çok güçlü bir ekip takım olabilirsiniz. Ya da iş vesilesiyle tanışıp aslında güzel bir yani güzel bir gelecek yaratabilirsiniz. Böyle sizin partnerinizle aslında çok da uyumlu bir meslek grubunuz da olabilir. Ya da partnerinizin size katacağı çok şey olabilir. Ama parasal anlamda ya partnerinizden ya da kendinizle ilgili yeni bir fırsat var. İlişkisi olmayanlar bunu iş değişikliği ya da iş yeriyle alakalı bir etkinliğe gittiklerinde karşılaşacakları insan olarak gözüküyor. Ex partneri olanlar ise beklediği haberi iş vesilesiyle alıyor olabilir. Ama burada ex partnerlerin içinde mesela hani ex partnerinin bir başarısı, bir hikayesi yani hani erkek de olsa kadın da olsa bir başarıdan sonra gelen bir aşk var burada. Bir teklif var, bir hareket var. Yani kendilerinin güçlerini toplayarak aslında gelecekler gözüküyor. Ex partnerler için dinleyenler ise dediğim gibi gelen açılımda güzel şeyler gerçekleşecek. Parasal anlamda da siz kendinizi toparlayacaksınız ama çok da umurunuzda değil artık gibi. Çünkü biraz hevesiniz kaçmış. Çünkü ben o enerjiyi hissederdim. Bu kadar güzel şeyler olurken o enerjiyi hissedemiyorum yani. Hani o mutluluğu tam olarak yaşayamıyorum. Yani böyle bir psikik olarak algıladığımda çok öyle mutluluk enerjisi akmıyor. Ama yeni ayın size çok güzel sihirli büyülü güzel enerjileri var. Hatta en güzel enerjiler sizde olmuş olabilir sevgili yengeç ruhtaşlarım. Umarım bu video size katkı olmuştur. Eğer hayatınızda çok daha güzelini, hayatınızda gerçekten maddi manevi mucizeleri çekmek istiyorsanız videonun sonunda açıklamalar kısmında manifest ritüelimize manifest kutusu hazırlıyoruz ve manifestlediğimiz her şeyi kendimize çekmekle ilgili bir ritüel çalışması yapacağız. Manifest kutusu oluşturacağız ve her yeni ayda tekrarlayacağız. Umarım o videoyu da izlersiniz ve size de katkı olur. Bu videoyu beğenmeyi ve o kısmını izlemeyi unutmayın. Deneyimledikten sonrasında da bana yorumlarda, açıklamalarda yazmayı unutmayın. Evet sevgili aslanlar. Ah sizden çok güzel bir neşe enerjisi geldi gerçekten. Sevgili aslanlar her şey yolunda mı? Bu yeni ayın size büyüsü nedir? Bunlara bakıyor olacağız. Güç. Kupa beşlisi. Tılsım altılısı. Arkadaşlar aslanlar çok kötü şeyler yaşıyormuş gibi ama yani hiç modlarını düşürmüyorlarmış gibi. Aşk hayatında sizin yeni ayın güzellikleri neler olabilir? Abi ex partner durumu var burada. Ya ex partner ya eşinden ayrılmak isteyenler, küsenler artık her neyse çünkü burada kılıç kralı da geldi. Kılıç kraliçesi de geldi. Şimdi bolluk bereket hanesinde
size ne gibi sihirleri, büyüleri var bu yeni ayın? Tılsım üçlüsü, hava uşağı, ateş yedilisi, su üçlüsü. Sevgili aslan ruhtaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Bu yeni ayın genel anlamda size getirdiği büyüler, sihirli enerjiler, tılsımlı enerjileri nelerdir diye bakıyor olacağız. Şimdi açıkçası sizde çok büyük bir neşe enerjisi hissettim. Ama sanki burada yaşadığınız şey sizin çok yani zafer elde ediyorsunuz ama burada çabalarınızın sonuçlarıyla, yani gizli bir şeyi böyle bir ortaya çıkarmak, sizi böyle nasıl desem gizemli bir şeyi açığa çıkartıp böyle bir fitnelik ortaya çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Ya bu kötü anlamda da olmayabilir ama belki sizin üzerinize atılan bir şeyi siz tersine çevirdiniz ve artık size iftira atan insanlar siz Yaradan'a teslim ettiğiniz için olayı kendilerine iyi olabilirler. Böyle bir enerji var. Yani böyle bir eltiler kavgası böyle bir şeyler, yani arkadaş grubunda işte dışlandığınız ya da buna benzer bir şeyler var ya da partneriniz size haksızlık yaptı. O haksızlık yapanların size geri dönüp böyle barışma teklifi edeceği. Çünkü burada tılsım altılısının yüz yüze gelip bir görüşme yaptığınız ve o kişilere karşı güç kazandığınız, halbuki sizin kalbinizi kırıp pişman oldukları için geri döndüklerini görüyoruz. Yani siz bir zafer elde ediyorsunuz, çok net. Ve burada değnek şövalyesi size bunun Koç aslan yay burcundan bir erkeğin ya da kadının size sakladığı bir sır ya da gizlediği bir şey olabilir ve bu sebepten dolayı da artık hani siz elinize bir güç kazanmış oluyorsunuz, bu her neyse. Ama yeni ayın enerjisiyle siz bir haksızlığa uğradığınız konudan ya da sizi üzdükleri, pişman ettikleri için onları Yaradan'a teslim ettiniz ve artık Yaradan cevabını veriyor. Bu yeni ayda siz o insanların patır patır önünüze döküleceği, gerçekten de size haksızlık ettikleri için özür dileyecekleri bir süreç olacak gözüküyor. Aşk hayatına bakacak olursak arkadaşlar, ölüm kartı, kupa altılısı, tılsım kralı, para kralı ve kılıç kraliçesi ve kılıç yedilisi. Size bir yalan söylenmiş arkadaşlar. Bak burada sır var, burada yalan var. Size bir yalan söylenmiş olabilir. İlişkinizle ilgili yalan söylenmiş. Partnerinizle yalan söylemiş olabilir. Ya da eşinizle ilgili bir yalan olabilir. Ya da çevresindeki insanlar eşinizle ilgili bir yalan söylemiş. Ya da partnerinizle ilgili bir yalan var. Burada dedikodu, yalan, buna benzer garip enerjiyi temsil ediyor. Ve burada siz bunları fark ediyorsunuz ve artık o insan, siz ondan bitirmiş olabilirsiniz. Ya da bitirme kararı almış olabilirsiniz. Artık eskisi gibi olmayacağım. İlişkinizi bitirmeseniz bile ölüm enerji çalışıyor. Bu ne demek? Aslında siz öyle bir enerjide olmasanız dahi bile sizin artık eskisi gibi olmak istemediğinizi gösteren bir karttır bu. İlişkinizi bitirmezsiniz belki ama süründürürsünüz. Ya da evliliğinizi bitirmek istemezsiniz ama aslında eskisi gibi olmama kararı da alıyorsunuz ve karşımızdaki insan kupa altılısıyla aslında ex-partnerin dönüşü, pişman olan kişinin dönüşü, buna benzer enerjiler var. Yani sizin bir acı çektikten sonra bir zafer elde etmenizle ilgili bir durum söz konusu. Sadece sizle ilgili değil, belki akrabalar arasında da eşinizle ilgili, işte yeni evleneceksiniz ya da ilişkiniz var, arkadaş çevrenizdeki diğer ilişkisi olan kişilerle ilgili de aslında size birazcık zorbalık yapılmış, dışlanmış, buna benzer bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Yalanlar söylenmiş olabilir. İşte sonra sizi çağırmamışlardır, kendileri buluşmuşlardır gibi. Ya da eşinizin hanesiyle ilgili ya da sevgilinizin ailesiyle ilgili, buna benzer ya da böyle durumlar var ve bir dışlanma, buna benzer bir haksızlık, pişman olma gibi durumlar var ve geri dönecek gözüküyor. Ex partneri bekliyorsanız geri dönecek gözüküyor. Özellikle bir yani 6 vadelik süreç içerisinde bu insanın geri dönüşü gözüküyor. Haksızlık yapan aile dışından ya da partneriniz değil de partnerinizin dışındaki insanlarsa onların da sizden özür dilemesi gereken ya da eşiniz size inanmıyordu, bu yapılan haksızlıkları görmüyordu. Şimdi görmeye başlayacak olabilir. Ama siz artık eskisi gibi değilsiniz. Sınırlarınızı koruyorsunuz. Güçlü duruyorsunuz. Çünkü güç kartının bağlayıcısı olarak gelmiş. O sebepten dolayı artık güçlü durup aslanınızı ortaya koyup zor şeyler yaşasanız da asla dışarı belli etmiyorsunuz. Farkındaysanız ilk açım yaptığımda çok neşeli gözüküyordunuz. Sonra gerçek bilinçaltı boyutuna indiğimizde aslında birazcık sıkıntılı enerjiler olduğunu gördük. Bu neden kaynaklı? Aslında siz dışarıya güçsüzlüğünüzü asla belli etmek istemiyorsunuz. Burada şunu anlıyorum sevgili aslan muhtaçlarım. Dışarıya çok güçlü gözükme derdindesiniz ve bu çok bence gerekli olan bir şeymiş. Yani şu an yaptığınız şey. Neden? Çünkü dışarıdan böyle eğlenceli, hiçbir şey takmamış gibi gözükmek gerçekten karşınızdaki insanları pişman edecek tek yöntemmiş ve siz bunu denemişsiniz. Tebrik ediyorum. Mesela ben de başlangıçta çok gülerek, çok neşeli, çok güzel hissederken açılımı açtığımda aslında öyle bir durumun olmadığını gördüm. Gerçekte bilinçaltına baktığımızda aslında o kadar neşeden ziyade bir zafer enerjisi elde etmek. Yani bir pişman etme durumu söz konusuydu. Ve bu pişmanlığı da yapmışsınız ve başarmışsınız gözüküyor. Şimdi parasal haneye geldiğimizde parasal durumlarda yaratıcılığınızı kullanacağınız bazı fikirler aktif olabilir. Artık kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz. Ya da 3 arkadaş birleşip bir şeyler ortaya koyarak aslında hani bir durum, yani bir savaş verecek de olabilirsiniz. Yani organizasyon benzeri ya da seveceğiniz kutlama, yani düğün, buna benzer değnek, eğlence sektörü, buna benzer bir iş de arıyor olabilirsiniz. Ya da 3 arkadaş böyle bir işe de girecek olabilirsiniz. Çünkü burada 3 sembolizması çok fazla aktif. Yani tek başınıza olduğunuzu görmüyorum. Çevrenizdeki insanlarla özellikle parasal anlamda güzel bir durum söz konusu. Kiminiz mezun olacak, kiminiz düğünden sonra işe girecek, kiminiz böyle bir şeyler olabilir ama üçlü vade süreç içerisinde aslında hiç hep yapmak istediğiniz, belki planınızda değişiklikler yaparak ertelediğiniz her neyse yani hani burada arkadaşlarla böyle bir organizasyon, bir işte atıyorum nail art dükkanıdır. Buna benzer şeyleri yapacak ve faaliyete geçirecek olabilirsiniz. Parasal anlamda size yaratıcılığınızı kullanarak takım olarak yapacağınız bir iş fırsatı gelecek. Zaten öyle bir iş yapıyorsanız da bu işte gerçekten devam edin. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu işin size gerçekten de güzel başarılar elde edeceğini garantiliyor aslında kupa üçlüsü. Güzel
güzel bir kutlama yapacaksınız olarak gözüküyor. Evet sevgili aslan ruhtaşlarım, sizin aslında yeni ayın size olan büyüsü, size yapılan haksızlıklar aslında dönüp dolaşıp o insanlara geri gidecek. Bu sizden af dilemesi gereken, özür dilemesi gereken insanlar kimse özür dileyecekler gözüküyor. Bir kere o başa eğilecek. Çünkü 6 vadelik süreç içerisinde sistem öyle bir çalışacak ki, öyle bir konuma gelecek ki siz onlarla karşılaştığınızda suratlarında bir utanma duygusu olacak. Çünkü burada maalesef ilahi sistem işliyor. Yani çünkü kupa altılısı böyle boynu öne eğmek, tılsım altılısı da zaten yüz yüze karşılaşmaların ifadesi. O yüzden sizle yüz yüze geldiklerinde öyle çok rahat bir şekilde olamayacaklar. Siz kılıç kraliçesi enerjisini korumaya devam edin. Sınırlarını bilen, soğuk, size saygısızlık yapana, affetmeyen, sınırlarını aşana, gerçekten kılıcıyla kesen enerjiden hiç uzaklaşmayın. Ve bu dışarıya da neşeli olsanız olmasanız da bu şekilde göstermeye de devam edin. Sevgilim aslan ruhtaşlarım. Şimdi videonun sonunda açıklamalar kısmında bulacağınız manifest kutumuz var. Bu manifest kutusu ne işe yarıyor? Sizin sihirle istediğiniz aşk, para, buna benzer tüm güzel enerjileri çalıştıracağımız, kendimize yeni ayda bu güzel enerjileri çekeceğimiz çok güzel bir manifest kutusu hazırlayacağız. Bu videoyu beğenen ve beni takip eden bütün ruhtaşlarıma niyet ediyor olacağım. Dilersen o videonun o kısmında izleyerek aslında hayatına çok daha güzel enerjileri davet edebilirsin ve çekebilirsin. Şimdiden çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili aslan ruhtaşlarım. Ritüel çalışmasına hoş geldiniz sevgili ruhtaşlarım. Şimdi yapacağımız şey manifest kutusu oluşturmak. Yeni ayın büyüsünü bize aktive edecek. Hayallerimizin de ötesinde istediğimiz her şeyi, mucizeleri, bolluğu, bereketi, aşkı çekecek manifest kutusunu hazırlıyor olacağız. Şimdi manifest kutusuna birazcık derin nefes alıp verelim. Niyetlerimizi yapalım. Ve ben yavaştan alanın temizliği, manifestlediğimiz her neyse buna engel olan, bize engel olacak, bu çalışmanın ortaya çıkmasına izin vermeyen her şeyi, tüm nazar, büyü, kıskançlık, her ne enerjiler varsa bu enerjileri temizlemek için tütsümü yakacağım. Kendi hazırlamış olduğum adıçı ve lavanta tütsüm var. Şimdi bunu yakıyor olacağım. Bu videoyu beğenen, beni takip eden bütün arkadaşlarım için herkese niyet ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve beni destekleyen o güzel yorumlarınızı aktardığınız için herkesin o alanından negatif tüm enerjileri temizliyoruz. Aynı zamanda kendimizi korumaya alıyoruz. Evet şimdi manifest kutumuzun en temelinde bir şükran listesi var. Bu şükran listesini oluşturacağız. Dileklerimiz her neyse, başarı, iş, aşk hiç fark etmez. Dileklerimiz her neyse, dileklerimize olmuş gibi ve şükrediyormuş gibi yazmanızı istiyorum. Ve ben de size niyet edecek birkaç şükran listesi hazırladım. Ve şimdi yavaştan onları okuyorum ve lütfen siz de derin nefes alıp vererek bunları niyet edin, kalbinizde yeşertin. Ben evrenin bolluğuyla çevrilmiş olduğum için şükürler olsun. Hayatımda sevgi, güven, saygı dolu ilişkiler yaşıyorum. Şükürler olsun. Hayallerimin de ötesinde bir eşe, sevgiliye sahibim. Şükürler olsun. Sağlıklıyım. Her geçen gün daha da sağlıklı, fit, canlı ve enerjik oluyorum. Ve güzelleşiyorum. Şükürler olsun. Para bana her yerden geliyor. Şükürler olsun. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. Şükürler olsun. Aldık, kabul ettik. 7, 7, 7. Ve öyle de oldu. Şimdi arkadaşlar bu listemizi hissederek okuduktan sonra kutumuzun içine yerleştiriyoruz. Kutumuzun içine aşkı ve güzelliği temsil edecek 2 tane kalp deseninde herhangi bir cisim olur. Yerleştiriyoruz. Kutumuzun içine aynı zamanda bozuk paralarımızı yerleştiriyoruz. Para, bolluk, bereket bizlerle olsun diye. İsteyenler altın, gümüş, benzeri paralar da koyabilirler. Ama ben demir paranın enerjisine çok daha ritüellerde etkili olduğuna inanıyorum. Evet şimdi bolluk, bereket temsil edecek. Aşkı temsil edecek. Her şeyi koyduk. Şimdi bir parça ada çayımızı koyacağız. Çünkü bu bizim genel ruh sağlığımızı anlatacak. Genel ruhumuzun sağlığı. Ada çayını böyle parçacıklara ayırıyorum. Ada çayının güzel huzur veren enerjisi bizlerle olsun. Lavantayı da aynı şekilde yapıyoruz. Lavanta aynı zamanda koruyucudur arkadaşlar. Bizi tüm kötü enerjilere karşı
dileklerimiz gerçekleşirken nazar negatif enerjilere karşı koruyacak. Lavanta yapraklarımızı ve adaçayı yapraklarımızı koyuyoruz. Ve lavantanın ve adaçayının gücünü ve sihrini de çalıştırmış oluyoruz. Ve en sonunda da bize tarot kartlarından destek alarak dilediğimiz tarot kartlarını yerleştiriyoruz. Ben parasını yerleştirdim çünkü para ası arkadaşlar parayı, bolluğu, bereketin gelişini temsil ediyor. O yüzden dilek kutumuzun, manifest kutumuzun içerisine tarot kartlarımızdan dilediklerimizi yerleştirebiliriz. Aynı zamanda aşıklar kartını yerleştirdim sevgiyi, aşkı, huzuru çekmek isteyenler niyet ederek. Aynı zamanda yıldız kartını temsil eden ruhsal ve maddi manevi aslında sağlığı temsil ettiği için ve olumlu ruh halini temsil ettiği için bu psikolojik açıdan dengede olmamız gerektiği için. Çünkü her şeyin başı ruhsal sağlık. Bunu da yerleştiriyoruz. Ve dünya kartı. Bütün dünyanın güzelliklerine sahip olan, maddi manevi tüm güzelliklere sahip olan güzel enerjileri temsil eden kartımız dünya kartı olduğu için kutumuzun içine tarot kartlarımızı da yerleştiriyoruz. Ve böyle bir enerji karıştırıyoruz. Ve şimdi karıştırdıktan sonra bütün güzel enerjiler aktive olduktan sonra bolluk, bereket ve arkadaşlar tarot kartlarımızı da koyduktan sonra ritüel çalışmamız, manifest kutumuz bu kadar. Ve her yeni ayda bu kutuyu tekrar yenileyebilirsiniz. Gerçekleşmiş olan dilekleriniz varsa yanına tik atabilirsiniz. Ve yeni dilekleriniz varsa her yeni ay zamanında bu kutuya ekleyebilirsiniz. Kartları isteğinize göre bazılarını çıkartıp başka kartlar ekleyebilirsiniz. Ne bileyim bir başarıya ihtiyacınız vardır. Değnek altılısını koyabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde kader çarkını ve güneş kartını koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Anlamlarına göre değiştirebilirsiniz. İşte ex partnerinizin dönmesini istiyorsanız kupa altılısı ve açıklar kartını yerleştirebilirsiniz. Değnek asını da koyabilirsiniz. Gibi böyle kombinasyonlarla her yeni ayda bu kartları değiştirebilirsiniz. Ve yeni dilekler, yeni niyetler olmuş gibi, şu anda sahipmişiz gibi şükrederek yazabilirsiniz. Arkadaşlar çok etkili bir çalışma. Kanalı takip eden, bu videoyu beğenen herkese bu ritüel kutusunun, bu manifest kutusunun muhteşem enerjisi ve büyülü enerjisini hepinize gönderiyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.